O zaman geldi Fibonacci, yardım et. Fibonacci nedir, ne değildir diye sormuşsunuz. Kullanıyor musunuz diye sormuşsunuz. Ben Fibonacci'yi kullanmıyorum. Kullanan arkadaşlar var. Faydalı mıdır? Evet. Kullanılması gerekli midir? Kullanabilirsiniz. Yani teknik analiz yöntemlerim içerisinde yok benim. Fibolardan bahsetmiyorum ama Fibonacci nedir diye sorarsanız, işte İtalyan rahibin keşfettiği, Fibonacci isimli bir İtalyan rahibin keşfettiği, sayılar arasında belirli bir ilişkinin olduğu varsayımına dayanan bir kuram. Yani e, ardışık iki sayının toplamının kendinden sonra gelen sayıyı verdiğine inanılan bir sistem üzerine kurulu. Örneğin 1, 2, 3, 4 diye giderken 2 ile 3'ün toplamı 5, 3 ile 5'in toplamı 8, 8 ile 5'in toplamı 13 gibi ardışık sayıları yazarak belli bir simetri tutturuluyor. Ee, Bu Fibonacci'nin günümüzde Mısır'daki piramitlerden tutun da kar tanelerindeki şekillere varana kadar bütün dünya üzerindeki şekillenmeye yol açtığına inanılıyor. Bunun belirli bir oransal kullanımı var. Matrix tarzı programlar bize bunu otomatik olarak veriyor. Yani bir hisse senedinin yükseliş başlangıç noktasından zirve noktasına kadar çektiğinizde bir trendi, Fibonacci trendini, size bunun geri düzeltme sayılarını veriyor. İleriye dönük tekrar hareket sayılarını verebiliyor. E, Genellikle kullanılan rakamlar, düzeltme rakamları olarak söyleyeyim size, 0.3820, 0.50 yani %50 ve de 0.618 düzeltme rakamları olarak. Yani 1 liraya giden bir hisse senedini 0.38 ile çarptığınızda ortaya çıkan rakam 1 liradan sonra geriye dönüşte size kaç liraya düşebileceğini, 0.50 zaten yarısı, yani %50 geri çekilmeyi, en son düzeltme rakamını ise 0.618 rakamına tekabül edebileceğini anlatıyor. Yukarı yönlü hareketlerde nasıl oluyor derseniz, örneğin 1 liradan 2 liraya gitmiş bir hisse senedinin bundan sonra daha yukarı yönlü devam ettiğinde 1.618, 2.618 ve 4.24 rakamları çarpılarak üst hedef seviyelerini bulmanıza yarıyor. Bunu hiç matematikle uğraşmadan yapmak isterseniz Matrix benzeri programlarda Fibonacci düzeltmeleri dediğinizde size geriye dönük 0.38, 0.50 ve 0.61 düzeltme rakamlarını çıkarıyor. Fibonacci impulsu kullandığınızda da yukarı yönde 1.61, 2.61 ve 4.24 yükselme marjlarını otomatik olarak size buldurabiliyor. Dediğim gibi ben kullanmıyorum ama kullanmayın de demem. Kullanan arkadaşlarımız var. Faydasını görüyorlar mı? Evet. Ben genellikle trende inanan bir insanım. Benim için asıl olan her zaman için trend arkadaşlar. Fibonacci sorunuzu da yanıtladığımıza göre bakalım. Hala ucuz kaldığını düşündüğünüz, değerlemesini beklediğiniz şirket var mı? Ya mutlaka borsa düşerken dahi, yani 82 bin dibini görürken dahi 124 binden yukarı yönde hareket eden gıda şirketlerini gördük. İlaç şirketlerini gördük. Yani borsanın düşüşü yükselişiyle hisse senetlerinin birbirine çok yüksek bağlantısı olsa da bazıları pozitif olarak ayrışabiliyor. Ama bana şu anda ucuz kalmış hangi şirket derseniz bunları saymak buradan etik olmaz. Çünkü yarın sabah bu videoyu izleyenler o şirketlere üşüşürler. Ama Twitter'da yeri geldiğinde işte Cuma günü, Perşembe günü grafiklediğimiz Cuma günü tavana giden karton gibi, Silver gibi trend dibine yaklaşmış, düzeltmesini tamamlamış hisse senetlerini buldukça grafiklemeye çalışıyoruz. Bir arkadaşımız lineer grafikle logaritmik grafik arasındaki farklar nedir? Hangisini kullanmalıyız diye sormuş. Ben size önce dilimin döndüğünce lineer nedir, logaritmik nedir önce grafiklerde onu anlatayım. Daha sonra hangisini nasıl kullandığımı anlatayım. Lineer veya logaritmik grafik üzerinde bir ölçüyü ifade ediyor arkadaşlar. Lineerde fiyat değişimleri baz alınırken logaritmikte yüzdesel değişimler baz alınarak grafiğe yansıyor hisse senedinin fiyatları. Yani şöyle diyeyim size, 5 liradan 10 liraya gitmiş bir hisse senedi lineer grafikte baktığınızda size 5 liralık bir fiyat farkını gösterirken logaritmik bakarsanız aynı grafiğe o hisse senedinin fiyatının %50, %100 gibi rakamlarla değiştiğini görebiliyorsunuz. Mesela şurada Otokar'ın lineer grafiği, bakın fiyat baremlerine bakarsanız 400, 300, 200, 100, 500, 600, 800 gibi gidiyor. Aynı hisse senedinin logaritmik grafiğine baktığınızda ise bakın şuradaki çerçevede 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 gibi
değişik rakamlara, daha önceki lineer grafikte görmediğiniz rakamları görebiliyorsunuz. Bu da şunu ifade ediyor. Bu grafikte fiyat rakamları değiştikçe yukarı yönde veya aşağı yönde hareket ederken burada yüzdesel olarak, yani yarın otokar hisse senedi %50'lik, %100'lük bir prim yaptığında bu daha yukarıları gösterirken logaritmikte bu 1000 seviyelerine gelecek. %100'lük yaklaşık bir artış elde ettiğinde. Peki nedir ölçek farkı? Neyi kullanmalıyız? Neden kullanmalıyız diye soran olursa da benim kullandığım yöntem uzun vadeli ve yatırım hisselerine logaritmik grafikte bakıyorum ki ilerideki hedefleri daha açık bir şekilde görebileyim. Lineer grafikte ise günlük veya 60 dakikalık grafiklerimi lineer olarak bakıyorum. Trade hisselerimi lineer olarak bakıyorum. Çünkü lineer kısa vadeli kullanıma daha uygun. Eğer yatırımcıysanız bir gün otokar hisse senedinin 3-4 bin lira rakamlarına gideceğini öngörüyorsunuz. Otokar hisse senedini açarsanız logaritmik grafikleri orada zaten hepsini size yukarıya yüzdesel değişimler olarak gösteriyor. Ben yatırım hisselerini logaritmik, trade hisselerimi ise lineer grafiklerle araştırıp grafiklemeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi yine Cuma günü yanılmıyorsam bir grafik paylaştım. Dedim ki bunu 4.60'da grafiklediğimizde çok laf eden olmuştu. Altına gelip çok yazan olmuştu. 8'den elimizde kaldı. 7'den aldık, battık, bittik, çarpıldık gibi. Cuma günü haber geldi hisseye, Global Yatırım Holding'e. Natural gazın arzı. Daha önce biliyorsunuz bunu natural gazı arz edeceğiz dedikleri için 8-8,5 seviyesine kadar gitmişti. Şimdi de hiçbir haber yokken 6,5 seviyelerine kadar geldi. Haberi attık. Herkes dedi ki ya haberin bir etkisi olmadı. Arkadaşlar haber hisseye her zaman etki etmez. Bilanço hisseye her zaman etki etmez. Neden derseniz bazı hisse senetleri bazı şeyleri önceden fiyatlar. Yani Cuma günü natural gazın haberi geldiğinde Global Yatırım Holding'in daha yukarıya gitmemesinin sebebi zaten o hisse senedinin 4.60 trend dibinden 6.40'a gelmesi. Yaklaşık olarak %50 prim yapmış olması bu haberi önceden fiyatlaması olarak algılanmalı. Niye gitmiyor? Niye taban olmuyor? Niye taban olmuyor? Sizde şu algı var. Hisseye iyi veya kötü bir haber düşünde istiyoruz ki ya taban olsun ya taban olsun. Niye diyor birisi sormuş. Global Yatırım Holding daha önce 8'e giderken şimdi taban olmadı. Daha önce 8'e giderken 5 lirada haber çekildi. Arz ediyoruz diye hisseyi 8'e götürdüler. Sonra arzdan vazgeçtik dediler, aşağıya çektiler. Yani haber geldi, hisse fiyatlamaya başladı. Cuma günü yukarıya yönlü hareket olmamasının veya taban olmamasının sebebi ise zaten hareket 4.60'tan başladı. %50 prim yaptı. 6.40'a geldi. Bilinen fiyatlanmıştı zaten. Onun için hisse senedi daha yukarıya gitmedi. Veya benzer durumları bilançoda yaşıyorsunuz. Bakın size küçük bir örnek vereyim. Senedin son birkaç günlük veya işte daha önceki bilançolarına bakarak veya hareketlerine bakarak bunların artışlarına veya azalışlarına bakarak bazı haberlerin fiyatlanmış mı yoksa daha fiyatlanmayı mı beklediğini öngörebilirsiniz arkadaşlar. Bir hisse senedi trend dibindeyse, haber gelmişse, bu haber olumluysa mutlak suretle buna olumlu yansımasını bekleyebilirsiniz. Trend stoplu böyle bir hisseyi değerlendirdiğinizde trend tepesine kadar size bir marj sunabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Hisse senetleri trend dibindeyken hiçbirimizin ilgisini çekmiyor. Hiçbirimiz bakmıyoruz. Hiçbirimiz almıyoruz, satmıyoruz. Ama hisse senedine güzel bir haber düştüğünde pat diye atlıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki lanet olsun elimize verdiler, neden gitmedi? Abi sen aç önce bir grafiği. Hisse senedi nereden nereye gelmiş? Haber nerede gelmiş? Haberin etkisi ne olur, bunu ölç. Bir olumlu haber trend dibinde geldiyse eğer mutlak suretle bu hisseye olumlu yansır, yukarıya taşır. Trend zirvesinde geldiyse eğer bu haber, bu hisse senedine artık bu haber fiyatlanmıştır. Teknik olarak hissenin gideceği yer kalmamıştır. Beklenen haber gelmiştir. Kar satışı artık öngörülmelidir veya öngörülebilir. Size yine bunun kısaca bir örneğini anlatayım. Yanlış hatırlamıyorsam.
Bunu grafikledik. Eczacı ilaç. Bu hisseyi grafikledik. Hatta grafikleme rakamını da söyleyeyim ben size. 6.60 civarlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mudur? Şu civarlarda grafikledik. Bakayım kaçlarda grafiklemişiz. İşte. 6.60 değil, ben yanlış hatırlamışım. 7.60 veya 7.70 civarı grafiklemişiz bunu. Var çünkü Twitter'da. Haberden tabii bizim bir haberimiz yok, bir bilgimiz yok. Sonra endeksin düşüşüyle birlikte trend kırar gibi olmuş. Fakat trendin altında bir gün kapanış yapmış, ertesi gün geri toparlamış. Daha sonra da almışlar yukarıya doğru, hisseyi götürmüşler. Bakalım nereye kadar götürmüşler, nereye kadar. Bakın, trend seviyesi 9.13'lerden geçiyormuş. Yani ara trend seviyesi 9.13 olur bu. Bu trendi biraz daha yukarıya alırsanız 9.24 olur. Yaklaşık olarak şu barları baz aldığında ben şuradaki 9.10, 9.15 civarı veya 9.20 değil direnç görmesi gerekiyormuş. Ve şurada direnç görmüş hisse. 9.06 seviyelerinde direnç görmüş. Peki bunun direnç görüp de buradan dönmesine sebep neymiş? Haberine baktığımızda, haberini okumuşsunuzdur herhalde bunun. Cuma günü gelen bir haber var. Burada bir birleşme haberi ıvır zıvır varmış. Bir hastane yatırımları ile ilgili haberi varmış. Bunun başka bir haberi daha olacaktı. Şurada bir haberi daha var. 1'e 1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleşmesi İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyesi yürütecek olan prosedürlerin tamamlanmasına mütakip uygulama imar planının onanması, kesinleşmesi kamuoyuyla duyurulacaktır. Zıvır zıvır. Trend dibinden kalkmış ise 7.60'lardan 9.13'e kadar gelmiş. Ara trend direnç seviyelerine yakında haberleri çekmişler. Arkadaş soruyor, diyor ki niye diyor iyi haber geldi gitmedi. Bak, haber burada gelseydi, şurada gelseydi bunun yukarıya hareketini izleyecektin sen. Ama haber direnç seviyesinde geldi. Ve 9.08, 9.10 üzerine atıp da kanal zirvesi olan 10.52'ye gidemediği için de haber artık fiyatlanmış oldu. Zaten bu haberin geleceğini bilenler bu hisseyi buradan aldılar. 9'a kadar götürdüler. Haberlerde gelince beklenti bitti yapıldı. Beklentinin başlamış olduğu veya bitmiş olduğuna nereden kanaat getiriyoruz? Hisse senedinin bulunduğu trend üzerindeki konumundan. Bir hisse senedi destekteyse, iyi haber geliyorsa, yukarıya yönlü hareketlenme oluyorsa bunun trend devamının geleceğine, artık dirençte bir iyi haber geldiyse ve hisse senedi bu seviyelerden satışla karşılaşıyorsa beklentinin bittiğine inanın arkadaşlar. Kanaat getirin. Haberin hisse senetleri üzerindeki fiyatlamalarında bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Size birkaç tane daha yatırım notları söyleyeyim. Bazı arkadaşlar demiş ki nereden döner, nereden döneceğine inanıyorsunuz. Arkadaşlar bunu biz kestiremeyiz. Tahmin ederiz, analiz yaparız ama bizim piyasa yapıcının ne düşündüğünü bilmemize imkan yok. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki buradan döneceğiz. 120 bine, 110 bine gideceğiz. Makul, gidebiliriz. Çünkü yaklaşık 10 aylık, 11 aylık bir periyotta 82 binden %100 neredeyse prim yapan bir BIST var. 160 bin seviyelerine gelen bir BIST var. Düzeltme yapsa, 110 bine düşse kimse neden düştü diyemez. Çünkü belli bir seviyede kar alınması gerekiyorsa alacaklardır. Veya endeksi 3-5 gün 154-155 bin üzerinde kapatıp 200 bine götürseler neden götürdünüz demeyiz. Hocam biz neye karar vereceğiz? Nasıl davranacağız? Nasıl yapacağız? Biz trendi takip edeceğiz arkadaşlar. Veya ortalamaları takip edeceğiz. Veya indikatörleri takip edeceğiz. Veya piyasadaki kişilerin pozisyonlarını takip edeceğiz. Piyasada önüne geçilemez bir şekilde bir satış dalgası başladıysa, bir furya başlasa, herkes satıyorsa hala bu endeksi yukarı yönde gideceğine inanarak işlem yapmak hata olur. En başta da söyledim. Birçok hisse senedi 2, 3, 5, 10 hatta 100 kat primlenen hisse senetleri var. Bu tahtaları buradan A noktasından B noktasına götüren küçük para, bu para bir gün kar alıp çıkacak bu hisse senetlerinden. İşte onların kar alma noktasında lütfen siz bu hisse senetlerine sahip olmayın.
Benim genellikle uyguladığım şey şu arkadaşlar. Ben kulaklarımı haberlere tıkıyorum. Haberler beni çok ilgilendirmiyor. Haberin geleceğini bilsem de duysam da inanmıyorum. Benim için aslan her zaman trend. Hisse senedini mümkün mertebe neye göre alım satım yapıyorsunuz diye soran arkadaşlar var. Şu trend seviyelerine yakın alıyorum. Destek seviyelerine. Trendi kırarsa şayet kısa stopla stop alıyorum. Stop olma noktasında çok cevval davranıyoruz. Hepimiz uyguluyoruz. Fakat şunu atlıyoruz. Eğer o hisse senedi trende tekrar geri dönüş yaparsa bunu almaktan çekiniyoruz. Mesela biz bunu buralarda grafiklediğimizde buna haber geleceğini de bilmiyorduk. 9'lara gideceğini de bilmiyorduk. Sadece tek bildiğimiz şey Eczacıbaşı ilacın trend destek seviyesine geldiği 5-10 kademe stopla alınıp beklenebileceği. Şanssızlık oldu. Endeks geri çekildi. 130 bine düştü. 134 bine mi düştü? Tabii 134 bin, 133 bin seviyelere kadar, 143 bin seviyelere kadar düştü. Düştü. Yani çok önemli değil. 2 günde 7500 puan artı bir de üzerine 2000-3000 puan koyduk. 10 bin puana yakın bir düşüş yaşadık. Haliyle bu hisse senedi de endekse duyarlı bir şirket olduğu için bu da düştü. Arkadaşlarım bir şey dedi ki sen dedi stop olduğu halde nasıl dedi bunu tekrar yani nasıl tekrar aldığını yok. Hisse senedi trendi kırabilir ama trende tekrar geri dönüş yaptığında beklentisi de varsa bir şeyleri bekliyorsanız da bunda tekrar geriye alım yapmaktan çekinmeyin. 7.70'ten bunu tekrar alan 9'dan sattıysa 1 lira 30 kuruşu 5-6 günlük bir zamanda cebine koymuş oldu. Birçok kişi şunu soruyor. Pozisyon taşıyor musunuz? Evet, birkaç tane taşıdığım pozisyonum var ama benim bunlardaki maliyetlerim neredeyse hisse senedinin şu andaki 3'te 1 fiyatında. Yani yarın 2 tane taban olsa zarar etmeyeceğim hisseler var. Onun haricindeki hisseleri günlük veya 3-5 günlük yakın stopları takip ederek trade ediyorum. Ne zaman yatırımlık hisse alınır sorusu gelmiş. Ben genellikle yatırımlık hisselerimi veya uzun vade hisselerimi herkesin borsadan korkup kaçtığı zamanlarda alıyorum. Bunun örneği Twitter'da Mart ayının 24'ünde 25'inde Nisan ayının başında attığım grafiklerde ve yazdığım yorumlarda vardır. 2020 Mart ayında. Şu yazım vardır. 82 bini gördük. Benim için buralar dip sayılır. Yabancının burada maliyet yapması lazım. Hatta haftalık bir garan grafiği yapmışımdır 6.55 stopla. Buradan mal almaya korkanlar 124 bin endekste mal 124 bin endekste mal almaya korkmayanlar 82 bin endekste mal almaya korkuyorlar diye bir yazım vardı. O günlerde grafiklemiş olduğumuz 1.15'ten ODAŞ, yine 1.15'ten NetTur, 3 liradan 3.30 civarlarından Vertu, 2.40 civarlarından Bera bugün neredeyse bazısı 4-5, bazısı da 10 kat gitmiştir. Bana derseniz ki buradan yatırımlık hisse alır mısınız? Ben almam arkadaşlar. Hisse senetleri ben yatırımı ancak trend dibindeyken yapmayı düşünürüm. Onu da birazdan hatta birazdana gerek yok. Şöyle bir grafik açayım ben size. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Haftalıkta trend dibimiz nerelerde kalmış? 866 puan. Biz şurada dedik ki 82'lerde, 81'lerde buradan almaya korkuyorsunuz. Şurada aldığınız cesareti gösteremiyorsunuz 120'lerde. Bu endeks eğrisiyle doğrusuyla geldi. Şu anda şöyle kabaca baktığınızda haftalık grafiğine 134.700 puan. Eski rakamla 1347'de yeni rakamla bir destek seviyesinin olduğunu görüyorsunuz. Eğer endeks geriye çekilse, düşse tekrar orta vadeli, bakın uzun vadeli demiyorum, orta vadeli pozisyon almak için minimum 134 bin seviyelerine beklerim. Ola ki işler ters gitti, endeks 86 bin seviyelerine çekildi veya bunun dolar bazlı bir dibi vardır, 12 veya 12-13 rakamlarından geçen bir dolar bazlı, şöyle diyeyim ben size. Yanlış yer açtık, grafiği indirecektik aşağıya.
şu. Hatta bundan bir ay kadar önce 210 seviyesi dolar bazlı önemlidir. Dikkat edelim dediğimizde oradan 200'e kadar bir geri çekilme olmuştu. Benim için asıl destek seviyesi budur arkadaşlar. Şu 131 yazıyor. 13.10. Destek seviyem budur benim. Uzun vadeli alımlarım için. Buraya gelir mi? Gelebilir. Niye gelmesin? Yani şöyle düşünün. Bugünkü dolar kuruyla bunu düşündüğünüzde 13 çarpı 7.04 dediğinizde 91.000-92.000 seviyeleri yapar bu rakam. Tabii doların rakamının değişmesi bu dolar bazlı grafikteki rakamları da TL'ye çevrildiğinde değiştirir ama en azından çok uzun vadeli veya bu yıl yaşadığımız bir yükselişteki bu uzun vadeli yatırım düşünecek olsam 13 seviyelerine kadar gelmesini beklerim doların. Dolar bazlı grafiğin. Ama bu 210 seviyesi üzerinde yani şu mavi üzerinde kaldığı sürece de onun rengini değiştirip daha açıklamalı olsun arkadaşlar. 210 seviyesi üzerinde kaldığı sürece de dolar bazlı ben burada trade etmeye devam ederim. Çünkü niye? Buradaki şu yeşille mavi arasındaki dörtgen tamamlanmış. Eğer şu destekleri çıkarırsak aradan şöyle 210'u net olarak şunu da çıkaralım. Şayet 209-210 üzerinde kalmaya devam ederse BIST 100 dolar bazlı olarak hesapladığımızda onu 209 çarpı 7.04 dediğimizde 147.000 rakamlarına tekabül ediyor. Bugünkü kurla bu seviyeler üzerinde kaldığı sürece yukarıdaki marjı da 289 olarak izlemeye değer bir rakamdır arkadaşlar. Bu bugünden yarın olacak bir iş değildir ama BIST 100'ün daha önce dolar bazlı görmüş olduğu zirvelerini size söyleyeyim. 224.000'i görmüşüz 2018'de. 200 yok yanlış okuyorum. 324'ü görmüşüz. Daha önceki yıllarda yabancının yoğun olduğu zamanlarda 2013 yıllarında ise 508 yani 50 seviyeli rakamları görmüşüz zirve bazlı. Hatta geçmişte bir üçlü tepede yapmışlığımız var. 2007'de kriz öncesi, 2011'deki krizi hatırlarsınız o kriz öncesi, 2013'te de gezi olayları öncesi 3 defa 505 değeri yani 50,575 rakamlarını da görmüşüzdür. Bunu da bugünkü kurla hesapladığımızda arkadaşlar 352 yani 3520 rakamı eder. Şu anki BIST rakamı 1300-1400'lerdeyiz ya 1500'lerdeyiz. Yani %100'e yakın bir potansiyel daha taşıyabilir mi? Teknik olarak bu var. Ama ben uzun vadeli alımlarımı %99 bu mavi çizgiyle bu yeşil çizgi arasında değerlendiriyorum. Uzun vadeli yatırım yapacaksam 13 seviyelerine gelmesini beklerim. Ama 209 üzerinde kaldıkça da bir gün 289'da görebiliriz. Bir gün 324'de görebiliriz. Bir gün 500 küsurları da dolar bazlı grafikte görebiliriz. Bunların hepsi teknik olarak mümkün. Ama size naçizane bir tavsiyede de bulunayım. Dolar bazlı grafikteki şu yeşil yatayın altına sarkmalarda lütfen hisse stoplarınıza, kar keslerinize, hepinizin bu yükselişte para kazandığını varsayarak konuşuyorum. Kar keslerinize lütfen dikkat edin. Yani o rakamda bugünkü dolar bazlı rakamla 209 veya 210 desek 210 çarpı 7.04 147.000. 147.000 altı BIST 100 kapanışlarında TL bazlı grafikte lütfen kar stoplarınıza dikkat ediniz. Karlarınızı kenara cebinize alarak biraz çekiliniz derim. Çünkü bu dörtgenin içine geri düşerse yine minimumda şu rakamlara kadar yani 19 rakamlara kadar düzeltme. 19'un altına da gelirse 17 veya 13 rakamlara kadar çekilme yaşayabiliriz. Unutmayalım ki çok güzel bir lafı vardır benim Haydar kardeşimin. Kazanın doğurduğuna inanıyorsan kazanın öldüğüne neden inanmıyorsun? Bu endeksin 82.000'den 160 Ya bin şey de var. Buyur Hacı abi. O senin dediğin rakam aslında dolar bazlı o son zirveden bir düşen trend var değil mi sanki orada? Evet Hacı abi. Yani arkadaşlar kazanın Var değil mi? evet Yani doğurduğunu yeşil şunun için diyorum. yeşil yataydan bahsedin değil mi Hacı abi? Sen demin TL bazlı açtın ya. Evet. Yok solda düşen trend var sanki yukarıda. Özellikle haftalıkta sanki.
Bir dakika acaba onu tekrar açayım. Az şeyi küçült biraz. Şu olması lazım. Bak onun üstüne bir kanal açsana o şeye kadar. Marş kadar mı? Açalım acaba. Ha, senin dediğin rakam çıkacak muhtemelen. Bakalım. Dolar bazlı o düşeni kırarsa burada çalışırsa diye bir mantık. Evet. Az daha var 866, 134, 50 rakam, 180 civarı bir rakam olması lazım acaba. Aşağı yukarı buralar. Yani kabataslak bu civarlara kadar bir rakam. Yani 180 bin civarı yapıyor. Dolar bazlı eğer o düşen trendi kırarsa, yeşilin üstünde yatay kalırsa, Evet. yani Şundan bahsediyorsun Hacı abi. olur mu olmaz. Şu yatayın üzerinde kalırsa minimum olarak şuralara kadar daha bir yükseliş veya şuralara kadar daha bir yükseliş. Zaten logaritmikte sanki burada bir Beklemeliyiz. düşen trend var. Evet. Haftalıkta. Onu gördün mü? Yok, haftalık bakmadım Hacı abi uzun zamandır. Bir baksana Birazdan- dolar bazlı haftalık şeye. Birazdan sana bırakacağım. Ben bir dinleneceğim bir yarım saat kadar. Sen o zaman çiz. Bir de senden dinlesin arkadaşlar bence. En azından şimdi hep görüşüyoruz biz seninle. Seni de tanısın arkadaşlar Hacı abi. Ben Şimdi hızlı size konuşuyorum, ben anlamazlar. Boş ver. anlarlar. Grafikten anlarlar hiç olmazsa. Yok Şimdi be, herkes birkaç- diyor peşinde. Yarın alalım derler kimse. Şöyle bir yatırım söylemem stratejisi daha söyleyeyim size arkadaşlar. Endeks dip yapar. Borsalar düşer. Bunu 82 binde çok duydum ben. Bakın dedim buradan, yani şu civar 82 bin TL bazı tekabül ediyordu. Buradan dedim mal almazsak bir daha mal alamayacağız. 94 bine geldi, arttırmazsak mal alamayacağız. 104 bine geldi, pozisyon arttırıyorum dedi. O tweetlerim benim hala geriye dönüp durur. 2015 yılından beri hiçbir tweetimi silmedim. Yani endeks veya hisse analiziyle hiçbir tweetimi silmedim. Açın bakın oraya. Sen dediler 82 binden aldın, biz senden 72 binde malları geri alacağız dediler. Amin dedik. 94 bini geçtik. 70 bini tekrar buluruz dediler. 82 binde çift dibi bekliyoruz dediler. 104 bini geçerken malı arttırıyorum, %70 pozisyona çıkıyorum dediğimde en akıllı peynir ekmekle mi yedin dediler. Bu endeks ortada hiçbir sebep yokken, hiçbir pozitif bir durum yokken, pandemi almış başını gidiyorken, insanlar kırılıp gidiyorken, işsizlik bir yandan, ekonomik zorluk bir yandan dururken bu endeks 82 binden 160 bine geldi arkadaşlar. Her şeyin çok iyi olduğu anda bu endeksi bir anda 110 bin, 90 bin, 80 bin seviyelerinde tekrar görmeniz mümkündür. Kazanın doğurduğuna inanan öldüğüne de inanacak. İşler kötüyken 160 bini gören endeks, işler daha iyiye gittiğinde daha yukarıları da görmeyebilir. Bakın, dolar bazlı eski zirvelerimizi de görebiliriz. Ama işler iyi gidiyor diye, bu endeks alır başına gider diye hata yaparsanız 209 binin altında, yani 209 şu dolar bazlı grafiğin yatayın altında kalırsanız da uzun yıllar malda bekleyebilirsiniz. Ben hep şunu söylüyorum. İyi maldaysanız, hatta endeksin 7500 puan düştüğü akşam yazdıklarımı da silmedim, duruyor orada. Eğer iyi hissedeyseniz, iyi pozisyondaysanız, iyi yerdeyseniz bir gün mallar ederini buluyor. Ama şu var arkadaşlar, borsada zaman kaybı çok önemli. Çünkü 1 liraya aldığınız hisse senedini 1 yıl bekleyip 1 lira 10 kuruşa satıyorsanız borsada olmanızın bir anlamı yok. Zaman kaybınız çok büyük oluyor. Çünkü o esnada başka hisse senetleri 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya giderken sizin elinizdeki hisse senedinin gitmemesi önce sizi sıkıntıya, ardından strese, ardından da sinire sokuyor. Sonra gelip bizim gibi adamlara da satış yüzünü saldırıyorsunuz. Dedim de gitmedi, yazdım da gitmedi diye. Kimse biz yazdık diye hisse senetleri gitmez. Biz yazdık diye hisse senetleri de düşmez. Size küçük bir yatırım tüyosu vereyim. Eğer herkesin açgözlükle hisselere saldırdığı zaman hissede olursanız muhtemelen bu işin sonunda zarar edersiniz. Herkes korkarken, endeks kırmızıyken aldığınız hiçbir maldan kolay kolay zarar etmezsiniz. Piyasanın dip seviyeleri vardır. Grafiksel olarak bunları tespit edersiniz. Burada dolar bazlı olduğu gibi, burada TL bazlı olduğu gibi 137 bin, 86 bin. 86 bine düştüğünde alacağınız hiçbir maldan orta uzun vadede zarar etmezsiniz arkadaşlar. Tabii bu rakam zamansallık veya doların etkisiyle daha yukarılara, daha aşağılara gelebilir ama şu trend yaşayan bir trend ve 2008'den bu yana kriz, 2008 krizini biliyorsunuz. Evet, geçen krizden bu yana yaşayan bir trend şu anda. Bunu koruyup kolladığınız sürece, izlediğiniz sürece bu dip seviyelere 86 bin olmaz da 80 binden, 80 bin olmaz da 90 binden aldığınız hiçbir malda orta uzun vadede zarar etmezsiniz arkadaşlar. Nereden uzun vadeli yatırım yapacağım sorusunun cevabı budur. Trend dibinden veya şu ara destek seviyesi olan 134 bin. Bu seviyelere kadar çekilirse endeks muhtemeldir çekilmesi. Çünkü olası satışlarda görüyorsunuz
bir günde insafsızca 7.500 puan verme kabiliyetine sahipler. Seçimden önce, Cumhurbaşkanı seçiminden önce 3 günde 20 puan kafaya yediğimizi hatırlıyorum ben. Çok net bir şekilde, daha dün gibi. 3 gün arkadaşlar. Pazartesi verdiler. Pazartesi, salı, çarşamba 3 günde dibine çıkardılar endeksin. Yeni gelenler bugünleri pek hatırlamaz. Yeni gelenler son bir yılda hatta borsaya katılan arkadaşların hepsi hep yukarıya bakarak hareket ediyorlar. Biz geçmişte Garanti Bankası'nın hatta endeksin taban olduğu zamanları gördük. Bilginiz olsun. Boğa piyasalarının başlangıcı karamsarlıkla başlar arkadaşlar. Her şeyin kötüye gittiğine inandığınızda, hiçbir şeyin düzelmeyeceğine kanaat getirdiğinizde, fiyatlar da gerçekten ucuzlamışsa, belli bir seviyeye gelmişse boğa piyasaları bu karamsarlıkta doğar. Ayı piyasalarının başlangıcı ise çok iyimserlikte. Herkesin artık endeksin düşmeyeceğine inandığı vakitlerde başlar. Siz olun, orta ve uzun vadeli yatırımlarınızı mutlak suretle karamsarlık zamanlarında alın. Hangi hisseleri seçeceğimiz sorusuna gelirse de az önce bilanço örneğinde anlattığım gibi karlılığın yanında karını bedelsiz sermaye artırımı veya temettülerle ortaklarıyla paylaşan iyi şirketlerde mutlaka değerlendirin. Size şöyle küçük bir örnek vereyim. Yıl 2018 Ekim ayı veya 2019, tarihi tam hatırlamıyorum ama Hektaş'ın bir önceki bölünmesi. Bakayım ne kadar da bölünmüş Hektaş, o zaman da ona da bakayım da. Hektaş. Yani uzun zamandan beri beni takip edip eğitime katılan arkadaşlar, 2 sefer Hektaş analizi yaptım ben. Bir tanesi Ankara eğitimimdeydi. Yani eğitimlere yönelik analiz yaptım. Şöyle. Bakalım ne zamanmış, onu da söyleyeyim size. 2019'muş arkadaşlar. 2019 yılındaki bedelli bölünme, %200 bedelli bölünmesinde 2019'un Ekim ayında bölünmüş. Biz Eylül veya Ekim ayı gibi eğitim yaptık. Hektaş 7 lira. Bakın dedim, açın izahnameyi. Hektaş niye bedelli yapıyor? Büyük ekrana açtım izahnameyi ve oradaki arkadaşların hepsine tek tek izah ettim. Dedim ki bakın, buradan gelen paranın bir kısmını kısa vadeli borçları kapatacak. Olumlu mu? Olumlu. Neden? Kısa vadeli borçlar şirkete üzerinde bir yükümlülük getirir. Bu şirketi kısa da zora sokar. Kısa vadeli borcu kapatması olumludur. Kalan paranın %75'iyle de yeni Ar-Ge yatırımları, araştırma, yeni ürün geliştirmeye harcayacak. Bu da dedim olumludur. 2019 yılının Ekim ayında 7,5 lira olan Hektaş bugün 29 lira 88 kuruşu görmüş arkadaşlar. Henüz daha 2 yılı doldurmadı. 1 yıl 4-5 ay olmuş. Hisse senedi 7 liradan 28 liraya gelmiş. %400 prim yapmış. Bu şirket iyidir, karlıdır. Karını da, getirisini de geçmiş temettüleriyle yatırımcılarla paylaşandır. Bunu da şuradan izleyebilirsiniz. Bakın. Şu kısma baktığınızda bu hisse senedinin 2001 yılından bu yana başta bedelsiz vererek, bakın, %30, %40, %50, %40, %25 gibi. Daha sonra nakit temettü 7 kuruş, 12 kuruş, 6 kuruş, 15 kuruş, 14 kuruş, 21 kuruş gibi kuruşlu rakamlarda da olsa temettü vererek yatırımcısına dönüş yaptığına veya Türk Traktör hisse senedi gibi bir hisse senedinin, bakın sermaye artırımlarını göstereyim size arkadaşlar. Sermaye artırımı derken kar payı paylaşımını. 2005 yılından bu yana Türk Traktör hisse senedinin 1 lira, 2 lira, 2.27, 1.76, 32 kuruş, 22 kuruş. Bunlar ki kriz zamanlarıdır. Bakın 2008, 2009, 2010 Türkiye'de 2008'in teğet geçen yılın kriz zamanındaki temettülerine bakın. 1.76, 32 kuruş, 22 kuruş. Yani şirket kar payı dağıtmaya hala devam etmiş. 2.81, 3.74, 3.74, 5.62, yani 5 lira 62 kuruş. Ki size şunu söyleyeyim. 2008-2009 kriz çıkışı, 2011 yılında 13 liradan benim elimde Türk Traktör hisse senedi var. Bakın, yatırımcı olmanın özelliği şu. İyi hisse senetlerini iyi seviyelerden, temeli düzgün nasıl anlayacaksınız? Bu şekilde. Şirket sürekli kar etmiş, temeli sağlam, belli bir iş kolu var, esas faaliyetinden kar ediyor. Bunun yanında karı paylaşıyor. 2008 yılında kriz zamanında bu hisse senedi 7-8 liraydı. Ben bununla yanlış hatırlamıyorsam
14 lira civarında tanıştım. 2-3 ay taşıdım. Temettüyü bile bekleyemedim. İbret alın. Bu söylediklerinden ders çıkarın diye söylüyorum size. 14 liradan aldığım hisse senedini yanlış hatırlamıyorsam 17-18 veya 11 liradan almışsam 14-15 lira civarı sattım. Çok güzel para kazandım dedim. Totale baktığınızda doğrudur. 11 lira yatırmışsınız. Bir paranız 15 lira olmuş. Yaklaşık %50 kar etmişsiniz. Portföyünüz 100 bin liradan 150 bin liraya çıkmış diyelim. Ama arada geçen zamanda bakın 2.81 yani 2 lira 81 kuruş. 3 lira daha yani yuvarlak rakamı 4 sayarsak 3, 7, 10. 2013 yılında bu şirket bana kendisine yatırdığım ana parayı temettü olarak geri ödemiş olacaktı. Ve üzerine 3.74, 5.60, 3, 1.80, 5, 4, 5, 1.80 gibi rakamlarla yani 1 lira 80 kuruş rakamlarla temettü verecekti. Bugün Türk Traktör hisse senedinin fiyatına da bakın. Benim en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi de bu hisse senedi arkadaşlar. Kardan zarar ettiklerimden. 178 lira. 2013 yılı, 12 yılı krizden çıkmış tüm dünya. Bütün şirketler kötü durumda ama hala temettü vermeye devam eden karlı bir Türk Traktör 11 liradan alıyorsunuz. Size 3 yılda ana paranızı geri ödüyor. Bunun üzerine aradan geçen zamanda hisse senedi hala temettü ödemeye devam ederken fiyatı da 178 liraya geliyor. %50 çok büyük para kazandım derken yüzden fazla bir temettü kaybı gelir olarak. Çünkü totale toplarsanız 30 liraya yakın bir temettü vermiş olması lazım. 3 liralık temettüyü almadan hisseyi satıyorsunuz. 10 kat temettüden zararınız var. Bir de 100 kata yakın hisse senedinin kendi ana fiyatından zararınız var. Mesela Otokar'ı inceleyelim aynı şekilde bakın. Görüyor musunuz temettüler arkadaşlar? Geçen yıl 8 lira. 2019'da 3 lira. 2.90, 2.50, 3. Bu şirketi 70-80 lira seviyesinde alan veya biz bununla ilk tanıştığımızda Altay Tankı yapılma hikayesi vardı. İlk o zamanlar almaya başladığımızda 30 liraydı. Bugün Otokar hisse senedi 400 lira arkadaşlar. 10 kat kendisi prim yapmış. Ayrıca aradan geçen zamanda temettü olarak size bütün parasını geri ödemiş. Bakın 8, 11, 14, 16, 19, 22, 26, 2,5 lira daha koy. 28, 30 lira. Bu hisse senedi 2012-2013 yılında 30 liraydı zaten. Veya 40 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Alıyorsunuz. Size aradan geçen zaman içerisinde 8-10 yıl gibi zamanda ana paranızı geri ödüyor. Ana paranızı geri ödediği yetmiyormuş gibi bir de alıyor fiyatını 10'a katlıyor. 40 liradan 400 liraya veya 30 liradan 400 liraya geliyor. Veya son günlerde çok kızarlar bu hisseye. Kendi fiyatı şu anda 70 lira. Bu hisse senedinin bir özelliği vardır arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3-4 yılda bir bölünür. Bakın 2008'de %200. 3 yıl geçmiş veya 2 yıl geçmiş %100. 3 yıl geçmiş %100. Aradan 6 yıl geçmiş %100. Bunlar hep bedelsiz. Yani 2010 yılında bu hisse senedinin fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 30-35 lira civarıydı. Hala bölündükten sonra aynı rakamlara gelir. 1, 2, 3, 4 defa bedelsiz vermiş. Yani lot sayınızı 5'e katlamış. Çünkü burada %200'lük bir bölünme var. 100 lot almışsınız. O yıl bölünmüş. 300 lotunuz olmuş. 600 lotunuz olmuş. 1200 lotunuz olmuş. %100 daha bölünmüş. 2400 lotunuz olmuş. 100 lota 2400 lota ulaşmışsınız. Aynı zamanda hisse senedi 1 lira, 1.20, 1.30, 1.40 gibi 2 lira gibi en son 2021'de Ocak ayında temettü vermiş ve bazı arkadaşlar çıkıp diyor ki BİMAŞ kötü hisse gitmiyor. Sen vadeni belirle önce. En çok takıldığımız, en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi bu. Borsaya geliyoruz. X hisse senedini alıyoruz ve 1 yıl sonra veya 6 ay sonra zengin olmayı bekliyoruz. Bir hikayedir bu. 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam, tabii 2010-2011 yılında yeğenimin çocuğu oldu. Altınları vardı.
Abi dedi bir hisse öner de bize dedi. Hisse senedine yatıralım. Buna dedi aşağı yukarı 20 bin lira kadar bir parası var. Çocuğun dedi geleceğine yatırım olsun. Tek bir hisse dedim sana BİMAŞ git. Bundan başka bir şey söylemem sana. Neden? Nedeni yok dedi. Şu gördüğü tabloyu geçenlerde gösterdim kendisine. Biz de çok büyük halt etmişiz. Çok affedersiniz. Özür diliyorum. Çünkü diye biliyor musunuz? O gün 20 bin liraya 500 lot. Bakın 2010 yılında 20 bin liraya 500 lot bir BİMAŞ hissesi alsaydı o yıl bölünmeyle birlikte 1000 lot, 2000 lot, 3000 lot BİMAŞ hissesi olacak elinde. 40 liradan alınmış. 3000 lot BİMAŞ hissesinin bugünkü fiyatı 80 liradan ne yapıyor? 240 bin lira. Özür diliyorum 24 bin lira. Arada verdiği temettülerle size ne yapıyor bütün parasını da? Yanlış hesap yaptık. 500 lotu 20 bin lira olur da 3000 lotu o rakam mı olur? 240 bin lira arkadaşlar. 20 bin lira yatırıyordu 2010 yılında. Bugün 2021 yılına geldiğinde çocuğun hesabında 240 bin liralık BİMAŞ ayrıyeten aradaki 10 yılda ödenmiş olan yaklaşık olarak 20 lirada temettü. Totalde baktığınızda hesabında para olacaktı. 1000 lotta 20 lira ödese 20 bin lira temettü almış oluyordu. Yani 20 bin lira 2010 yılında yatırdığı bir hisse senedinden 2021 yılında zengin, henüz daha 11-12 yaşında bir çocuk olarak çıkıyordu borsada. Bizde şu var. Alalım kısadan köşeye dönelim. Bu var mı? Bu son 9-10 ay içerisinde borsada kısadan köşe dönme olayı had safhaya geldi. 10 liralık hisseler 100 lira, 5 liralık hisseler 500 liraya gitti gözümüzün önünde. Hiçbir şeyde gözümüz yok ama benim bu videoyu izleyen takipçi dostlarıma naçizane tavsiyem hisse senedinin bilançosunu açın bakın. Karlılığı devamlı mı? Borçları az mı? Kar ettiğinde bunu yatırımcısıyla paylaşıyor mu? Bakın size birkaç tane hisse senedi açtım. Hepsinde de 10 yıllık periyoda baktığınızda 10 lira koysanız 100 liraya 150 liraya gidecek bir paranız olurdu ki hiçbir kumar riskine de girmeden. Yani kumar riski dediğim şu. Ederi yok. Temeli sıfır. Kasada bir kuruş para yok. O şirket 5 liradan 50 liraya gidiyor diye sevinen arkadaşlar böyle bir şirkete yatırım yapıp düzenli temettü veya bedelsiz yatırımcısı olsalar hiçbir riske girmeden, hiçbir sıkıntıya girmeden 10 yılda zaten zengin oluyorlar. Bizde kısadan zengin olma hikayesi olduğu için maalesef bunu değerlendirebilen çok arkadaş yok. Her zaman anlatıyorum, herkese de söylüyorum. 3 yıl taşıdım Konya çimentoyu. 198 lira veya 190 lira ortalamayla o Konya çimento bugün 1500 lira. Twitter'da bir örnek verdim. Denizli arkadaşlar diye bahsettim. Herkes Denizli misin diye sordu. Yıl 2013 Denizli Çamlık'ta bir kafede oturuyoruz. Konumuz Egean hisse senedi. Fiyatımız 70 lira. Şöyle bir grafiği açtı baktı arkadaşlar telefondan. Bu dediler buradan alınır mı? Dedim niye alınmasın? Ya dediler zaten %100 gitmiş. Bakalım Egean bugün ne kadarmış arkadaşlar. Şunların hepsini silelim bir kafamız karışmasın. Egean hisse senedi arada krizler görmüş, düşüşler görmüş. Yanlış hatırlamıyorsam şuralarda bir yerlerde konuşmuşuzdur biz onlar. İşte şu civarlarda düşünün. 120'leri görmüş ondan sonra şu civarlarda. Geçtiğimiz 8 yılda fiyatı 1908 liraları görmüş sizin. Ayrıca şu olmuş. Bakın şimdi Egean'de. Temettü tablosunu görüyor musunuz arkadaşlar? 2013'te konuştuk. O yıl 3 lira. Ertesi yıl 5 lira, 8 lira. 10 lira vermiş. 10 lira vermiş. 18 lira. 12 lira vermiş. 30 lira. 42 lira. 26 lira vermiş. Yine arkadaşlar. 42 lira. 26 daha 68 lira. 43 lira vermiş. 100 küsür lira. 5 yılda sana ana paranı geri ödemiş Egean. Bugün geldiği fiyatla da hepsi kar. Hepsi senin. Hepsi senin paran. Var mı riske girmeye gerek? Yok. Orada burada at koşturmaya gerek var mı? Yok. O dal senin, bu dal benim atlamaya gerek var mı? Yok. Düzgün, geliri olan, gelirini paylaşan şirket örnekleri bunlar arkadaşlar. BIST'te 500 tane şirket var. Birçoğunu bazen grafiklerim ve şunu yazarım. Arkadaşlar da kızarlar. Almam, alana da karışmam. Benim portföyümde bulunmaz ama tekniği düzgündür. 3-5 aşağı yukarı gidecektir. Fakat
Ben almam çünkü niye? Ne zaman tahtasının kapanacağını bilemezsiniz. Ne zaman iflas edeceğini bilemezsiniz. Bu şekilde birçok şirket var BIST'te. Size başta örneğini verdiğim şu tabloyu açın bakın. Bakın şöyle. Şöyle. Şuradaki defter değeri bunun 41 lira, bazılarının eksi. Mesela iflas etmeyeceklerden bir tanesini söyleyeyim ben size. Spor hisseleri batmaz. Çünkü niye? Bu kulüpler dernek statüsünde olduğu için bunları batıramazsınız. Mutlaka bir şekilde para eder, kurtulurlar. Mesela Fenerbahçe hisse senedinin değerlerine bir bakalım arkadaşlar. Defter değeri eksi 8 lira. Bilançosuna bakalım. Öz sermayeye geleceğim. Dönemde 48 milyon zarar etmiş. Kontrol gücü olmayan paylar. Öz kaynaklar. Hani az önce dedim ya hangisiydi? Otokar'da değil mi bizim hissi? Baktığımız, daha çok detayladığımız. Şöyle bir örnek vereyim size. Otokar'ın defter değeri 41 lira. İşlem gördüğü fiyat 400 lira. Bilançosuna baktığınızda öz kaynakları 1 milyar. Yani kasada 1 milyar parası var. Bir diğer şirkete baktığımızda kasada eksi 850 milyon. Yani borç demek bu. Aynı zamanda yatırımcının borcu bu. Şirketin ortağının borcu, şirketin borcu. Hani soruyorsunuz ya nasıl anlarız şirketleri? Bu şekilde bilançosuna baktığınız zaman öz kaynaklarına bir bakın. 620 eksiden 850 eksiye gelen bir hisse senedi, 673 artıdan geçtiğimiz yılda 1 milyara artıya gelen bir şirket. Geleceğe dönük yatırımları var, çalışıyor. Diğeri de her tarafa para dağıtan bir şirket, eksi defter değerinde bir şirket örneğin. Veya bir Galatasaray'a bakalım. Eksi 98 kuruş. Kaç para bugün Galatasaray? Herhalde 3-3,5 lira civarındadır. Eksi 98 defteridir. Bunları niye örnek verdim? Çünkü bunların batma ihtimali yok. Diğer şirketlere bu sıkıntı olur dersen başımızı iş açar. Bunlar spor kulüpleri. Bunlar dernek statüsünde kulüpler. Bunlar batmaz. Borcu bir şekilde kapatılır. Bir şekilde yeni patronlar gelir. Bir şekilde yeni başkanlar gelir. Kendileri toparlarlar ama sizin yatırım yapmak istediğiniz şirketin önce bilançosunu açıp bakmanız lazım. Öz kaynakları ne durumda? Öz kaynakları yani kasada parası var mı? Kar etmiş mi geçmişte? Bunları biriktirmiş mi? Yatırımcısıyla paylaşmış mı? Bedelli bedelsiz sermaye artırımına gitmiş mi? Bedelliye gitmişse neden gitmiş? BIST birçok şirket var arkadaşlar. Rutin şekilde 1-2 yılda bir bedelli sermaye artırımı yaparlar. Kapa gönderdikleri izahname açıklaması şudur. Borçlardan dolayı. Yatırım yok. Ortaklarla paylaşım yok ama her ihtiyaç duyulduğunda ortaklara hadi bakalım elinizi cebinize atın denen bir anlayış. Yani 500 şirketin içerisinden bu anlattığım gibi 5-6 tane. Şimdi bu otokardı, traktördü, BİMAŞ'tı. Bunların şu andaki fiyatları yüksek seviyelerde. Bir gün endeks geri dönüşleri yaparsa, bir gün endeks az önce bahsettiğimiz gibi 130 bin lira çekilirse 160 binlerden veya 96 bin, 86 bin gibi rakamlara düşerse, her şey kötüye gittiğinde ben biraz yatırımlık hisse alayım dediğinizde açın şirketlerin bilançolarını kontrol edin. Krizde dahi kar ediyor mu? Türk Traktör örneğinde olduğu gibi krizde dahi parasını paylaşmış mı? Kar payı dağıtmış mı? İmaj, kriz falan dinlemez. Pandemi boyunca bütün her yer kapalıydı. Marketler açıktı. Kar etti mi etti. Kar dehşet. Belki 90-100 liraya gidecek. Bir daha bölünecek. 40 liraya. 2-3 sene sonra bir daha bölünecek. Sürekli olarak lotunu arttırdığınız gibi her yıl size düzenli olarak 1-2 lirada kar payı verip belki 5-10 yılda ana paranızı geri ödeyecek. Rutin kar payı sahibi olacaksınız. İyi bir şirketin ortağı olacaksınız. Sürekli olarak hem paranız hem sermayeniz hem geleceğiniz artacak. Garanti altına alınmış olacak. Ben şimdi sözü Hacı abiye bırakacağım. Bir 15-20 dakika bir dinleneyim. Sonra geleceğim. Gene varsa soru. Zaten kapanacak ya. Bitiyor mu Zaten süremiz Hacı abi? 10 dakikası var zaten şimdi. O Ondan sonra zaman açarız. bir 10 dakika anlat sen Hacı abi. Ben bir geleyim. Ondan sonra tekrar devam ederiz açarsak. O zaman yeniden açacağız yeniden tekrar. Tamam. Yeniden açacağız. Tamam Hacı abi. Tamam artık bundan sonra tüyolar başlıyoruz abi. Bitti. Sen bitti direksiyonu devral o zaman. Ben bir 10 dakikaya geliyorum.
Şey bir kıssa tüyo geldi artık. Şimdi varsa tüyo söyleyin, onlara bakalım abi. İşin şey kısım bitti yani. Ne diyorlar ona? Evet, var mı tüyo? Ayaküstü bakalım birkaç tane kağıda. Kalacak yerine kalacak bunlar ya. Tüyo varsa söyleyin de bakalım ya, birkaç tane kağıt bakalım. Peki yok. Peki. Bak, birinci hatanız şu. Grafik sorunlar için söylüyorum. Şimdi diyorsunuz ki mesela arkadaş yazmış pek KYO neyse veya gözle işte yazmışlar. Şimdi bunun bir mantığı yok. Bak bir sürü ismi yazılıyor. Bir tanesi de vade yok. Şimdi örnek veriyorum. Örnek ne bakalım? Atıyorum makine takım bakalım. Örnek yani. Makine takım. Grafik aklımda kaldığı için söylüyorum yani. Gerçi burada kayıtta değil ama. Şimdi bu günlük grafik. Ne yaptım? Bir tane dip buldum. Çektim. Trend. Doğru mu? Doğru. Bir tane de paralel aldım. Burada neye bakıyorum? Burada baktığım şey şu. Burası destek, burası direnç. Bu arada gidip geliyor şu anda. Bunun altında kırıldığı zaman şurası stop seviyesi. Vade fazla mı? Marş fazla mı? Fazla. Ha, bunun stopunu bulmak için de vade 60'a kalıyorsun günlük grafikte. O zaman stoplar daha az olur. Örnek veriyorum şunun gibi. Bunun altı stop olursun. Yani böyle X kağıdı soruyorsunuz ama sorduğunuz kağıdın hiçbir mantığı yok. Yani ben haftalık baksam o zaman şuraya bakmam lazım yani. Buraya mı bakacağım yani? Ya buraya mı bakacağım? Yani böyle bir mantık yok. Eğer trend bakıyorsanız vadenizi bileceksiniz. Tekniğe göre işlem yapıyorsanız vadeniz olacak. Vadeniz. Bunun başka mantığı yok. Herkes soruyor ya şu ne olur? Ya ne olursa olsun böyle bir saçmalık yok ki yani. Bana sorarsan bu kırılmadığı sürece ben taşırım bunu ya. Hedefim burasıza. Örnek veriyorum yani. Tekniğe göre alıyorsanız, tüyo göre alıyorsanız zaten tüyodaki söylenen rakama bakacaksınız. Temele bakıyorsunuz, edene bakacaksınız yani. Ben mesela hiçbirine bakmıyorum bunların. Ben hikayeye bakıyorum, haber bakıyorum, örnek veriyorum yani. Ederi var mı, gideri var mı, hikayesi var mı? Hikaye var zaten bir şekilde gidiyor. İster düşe düşe gitsin, ister çıka çıka gitsin ama gitsin yeter ki yani. Ama yok. Gitsin ama hemen gitsin, tavan tavan gitsin. Öyle bir dünya yok. Bu kağıtlar parayla kalkıyor, bedava gitmiyor. Başka ne var? Şu anda yeşil direnin üstüne gelmediği sürece baskı aşağı. Bu kadar basit. Ya hiç, üç, bak 1, 2, 3 tane çizgi. Ne indikatör var ne gösterge var. Hiçbir şey yok. 3 tane çizgi. Hepsi 3 tane çizgi yani. Niye bu kadar millet zorlanıyor anlamıyorum yani. Çizemiyoruz diyorlar. Konya demeyin. Konya küsüm ben. Bekir geliyor. Bekir geliyor aklımdaydı onun grafiği. Direnç. Destek. Arası dörtgen. Son gördüğü zirve. Düz mantık. Altı stop beklenir. Eğer beklentisi eder ileri varsa bazen şöyle dinamik grafiğe bakarsınız. Kaç? Yani çizemeyenler bazen böyle baksın. Çünkü biraz daha resim net gösteriyor. Şu da olabilir. Hangi tarafa? Kıyasla doğru gider. Şu an yukarıda. 4 tane üstünde 4.20.
Onun üstünde Allah nereye verdiyse. Başka ne varmışlar? Yunsa. Yunsa. Vade söyleyeyim. Vade. Hepsi iki tane çizgi. Ne tarafa kıyarsa o tarafa gider. Kısaca şey diyorlar bunlar. Yükselen üçgen. Al sana üçgen. Al sana hedef. Ha, gider mi? Ne bileyim ben. Onu soramayacak. Ben bilmem. Burada 28'e gözüküyor. Gider mi? Niye gitmesin yani? Ha, şuraya da gelir ama yani. Kaç burası? 8.70. Atıyorum buraya da gelir. 3 lira yani. Hadi yukarı bakmayın. Bence aşağıda bakın biraz. Bak hiç indikatörü yok. Sadece çizgi. O yüzden en temizi trend. Yok formülmüş, yok indikatörmüş, yok göstergeymiş, botmuş, çöpmüş. Ya kafanızı karıştırmayın. Basit bakın ya. Basitimiz bakın ya. Buna logaritmik bakalım. Ben her zaman önce haftalık bakarım. Kurt mu kuzu mu gözüküyor buradan biraz en azından. Marjı görürsünüz. Maalesef şeyde biraz sıkıntı var. İdealim bu logaritminde. Yok, hepsi iki çizgi. Görüyor musunuz? Çok fazla benim borsayı zorlaştırmayın bu kadar. 37 lira, 38 lira altında patates. Nasıl patates? Şöyle bir trend var. Eğer bu kağıtta beklenti varsa, hikaye varsa, bir şey varsa, bildiğiniz bir şey varsa şu pembiş kırılmadan ama satmam. Hikayesi varsa. Belki adam burada direnç, burada belki satışa karşılıyor. Onu bilmiyoruz yani. Hikayesini ben bilmiyorum. Bilen varsa ona göre kararını versin. Alacak mı, satacak mı, duracak mı, yatacak mı? Ben buradan mal almam. Ha, buradan almam. Orayı destek yapar. Bak, günlüğü alırsın. Burada çok güzel. O zaman marj olur. Hepsi iki çizgiye. Fazla bir şey zorlamayın yani kendinize bu kadar. Atomun çekirdeğini bölmüyoruz. Ha, bu para kazandırır mı? Kazandırmaz. Her şey nasip. Bence. Trabzon biliyorum ben ya. Trabzon düşen trendi var. Trabzon haberim var. Benim düşen trendi var. Ha budur. Kırdığı tarafa hızlanır uşaklar. Orada ne gördüm? Tugaş mı gördüm? Bir şey daha yazmış orada da ya. Bu benim laptopta şey yok. Veriler eksik. Dolar bazı bakamıyorum. Öbürüne bakarım hatırladım bir ara. Aksen nasıl? Aksen nasıl? Şimdi bak şimdi Aksen nasıl? Çok güzel bir soru. Aksen nasıl? Ellerinden öper. Nasıl olsun ki yani? Al. Şimdi buna bakan adam ama şöyle bakarsan dersin ki daha marj var. Niye? Bu dörtgen formasyonda işte. Gider mi? Ne bileyim ben. Onu zaten bilsem böyle satır alırım. Ama bu günlük grafik. Sen bunu al 5 dakikaya. O zaman burada bambaşka şey çıkar. Yani siz söylediğiniz şeyin nereye gittiğini farkında değilsiniz. Adam burada işlem yapar. Burada para kazanır.
Geldi mi ekran? Şu anda var ekran Hacı abi. Ben görüyorum. Benimki gözüküyor İdeal mu? açık değil mi? Ya açık gözüküyor mu? Şeyden görmedim de. Tekrar mı girmek gerekiyor? Aynı yerden aslında devam ettirdim. Büyük ihtimal gerekmez ama. Şu anda senin ekran gözüküyor. Benimki gözükmüyor şu anda. Kaçıncı tamam gözüküyor. Tamam gözüküyor. Aynı yerden devam ediyor. Sıkıntı yok. Onu da öğrenmiş olduk. Bak hep aynı. Trabzon baktım. Sigara içince ama sigara yok. Biz içmiyoruz. Egean. Egean ulan bu Egean var ya. Hatırlıyor musun? Bize 40 liradan demişler Egean'ı. Tamam. 40 liradan. ...99 mu? Şurası değil mi? 2009. Ha Egean. Ha Boğaz'da yalı aldın. Arsa aldın. Ha bunu aldın. Aynı şey. Yani yarın 3000 lira olsa niye oldu diye bizi sormaz. Olmaz da. 2800 olurmuş. Ya o da 3000 olur. Yayında problem var mı? Ben bakmıyorum ama görünüyor herhalde. Yayın güzel Hacı abi. İttifak. İttifak söylemiyorum. Ona küsüm ben. Otkar ve Kozal. Otkar. Otkar. Bunlara bakmıştım ya. Bütün benim grafikler bir şeyde kayıtlı ya. Diğer masa üstünde kayıtlı. Bu da cortladı. Kaç burası? 99. Bu da aynı abi. Bizim bu Hakan abinin kağıdıydı bu. Aslı Otkar. Şu bir. Olur da bir delik yaparsa şurada hani üstad bilemedi olmasın diye. Yani 600 lira var. 800 lira var. 1000 lira var yani. Gider niye gitmesin? Daha şurada da şey var. Bir tane dur bakayım şurada da olması lazım bir tane. Bu zor çözülüyor. Şu. Ha bu. Öbürü neydi? Kozal mı demişti? Ne demiş öyle? O. Ayağın güzel. Ayağın düşeni kırdı. Değil mi Murat? Evet Hacı abi. Sorma düşeni kırdı da. 6.22 üzere kopar dedik. Adam aldı koparttı. Beni de kırdı. Eyvah eyvah. Beni de kırdı. Küstüm ben ona. Abi hepsine küsmüşsün sen bunların ya. Ya böyle şu bir şey. bayrak... Hacı abi şu bayrağı bir çizsene son bölümdeki bayrağı. Böyle bir şey yok ya. Bir bak bakalım ne yapacak. Ben ne yapacağımı biliyorum da küssün diye. O yüzden bakmak istemiyorum. İçimden gelmiyor bakmak yani. Bunda şey yok ya abi. Formasyon zımbırtısı yok ya sağ olsunlar. İdealde yok mu o? Yok abi ya. Öyle şey saçma şey mi olur ya? Ya var işte 25'te gözüküyor. Veya 23 lira falan. Evet. Uçtan atsan 23 civarı. 23 falan işte ya. Getiremiyorum Rakam. şey gelmiyor yani. Sığmıyor muza. Ha şöyle sen. 20 lira diyeceğim sen de yani. Elinin kiri işte. Olur mu? Yani 11 lira görmüş. Çanak Evveliyatı çömlek. 10 evveliyatında 14 lira var bunun Hacı abi gördüğü. Ya Yanlış çanak çömlek hatırlamıyorsun. şuraya bakarsan eğer. Şuradan da hesap edersen. 14 lirayı buradan buluruz herhalde şuradan 14 lirayı. Aynen aşağı yukarı. Yalnız bu bölündü diye biliyorum ben. O fiyatlar daha aşağıda kaldı da. Olabilir. Ya aslında bunu çizemiyorum şey işte. Şurada ben biliyorum bunu. Buradan şu var.
Evet. Şimdi bizim Onur'un metrisi açmak istemedim. Onur'un metrisi bende de şey geçiyor yani. Şu. Yani teknikçi için hiç şey yok değil mi? Oradan çiz, buradan çiz. İlla ki rakam buluyorsun. Önemli olan tüyo sağlam olsun. Gerisi illa ki bulmuyor. Ya bak ben bulurum. Peki bana sağlam tüyo verin. Gerisi önemli değil yani. Sen bana hedefi ver, ben grafiği uydururum be Hacı abi. Uydururum abi. Bir gün kulak parçası analiz Bey şey dedi ona. Erbos mu demişti? Ne demişti ya? He, Erbosan. Bir ara uğraşıyordu ondan. Ya Göltaş Erbosan. abi öyle bir rakam verdi ki öyle çeviriyorum olmuyor böyle. En son dolar bazlı, euro bazlı gittim. Neyse riyal bazlı bakacağım ama buldum rakamı yani. Yani bulunur siz bana sağlam tüyo verin. Ben bulurum. Uşak bakamam. Tav. Tav 16-14 falan mı neydi en son ben hatırlıyorum onu. Oradan döndü değil mi? 21'e mi geldi? 21'e gelmiş. Ben şurada söylemiştim. 14'te falan demiştim ben bunu. Ya mesela bu şimdi logaritmik grafik. Yani grafik çizerken de biraz şeye bakın. Kaşı gözü birbirine uysun yani. Ağzı gözü yamak olmasın. Size en azından nereden alacağınıza bir şey versin, fikir versin yani. Bir öyle baktım. Şimdi kalkacağım ne yapacağım? Bir de lineer bakacağım. Sanki lineer biraz daha yakışıklı olacak. Evet bence lineer daha iyi bundan. Ha işte direnç, dörtgen. Bu da şimdi mesela şu şey aşılsa bence ne diyor o pandemi davasından kurtulsa belki 50 lira çok mu? Hayır canım birebir. Niye çok olsun ki yani? Millet 1'e 5 gidiyor. Değil mi? Ha, giderse yani. Hadi bilemedin. İnsafı dağıdın da şuradan çektin. Dörtgen formasyon ya şimdi. Çünkü bana tüyo gelmedi. Bunun fiyatını bilmiyorum yani. O olsun 43 lira. Allah böyle versin. Gözde ben geçen baktım ya. Tamam baktık ya. Aslında bunlar şey diyorlar yani işte şuradan al buradan sat. Devaya bakalım. Gözde ben geçen baktım birisi bana adam soktu. Bir şey olmuş Gözde'den ya. Şu Gözde. Bu dip. Bu trend. Sağa uzatıyorum. Biraz kaydı. Bir tane de paralel çekiyorum. Elinizin kiri. Başka da bir şey yok işte. Ha bu. Varsa hikayesi, beklentisi, ederi gideri al taşı kardeşim. Eğip bükme anlamı var mı? Yok. Ya bugün mahvedi bilgisayar ya. Aha bu işte. Kaç burası? 6.50. Şunun üstünde artık gitmen lazım normalde. Kaç burası? 7.30. Şurası pembe olsun. Çünkü hayaller pembe ya. Günlüğü alalım şimdi. Günlükte ben mesela ihlal var değil mi? Azıcık ya, iyi bükelim. Onu halledelim mi? Tamam işte. 3 tane çizgi ya. O kadar niye zorlanıyorsunuz yani? Alın bekleyin. Alıyorsanız yani kim soruyor sonra yani. Ne zaman alırım ben? 7.30'un üstünde. Hiç bak gösterge yok, indikatör yok ha. 60 dakikaya bak. Tümenisi. Bir tane dip buldum şu. Bu kadar ya. Şunu da şöyle çizdim. Ha bu. Bunun üstü kebap altı patates. Bence yani. 3 çizgi ya ha işte bu kadar. Başka bir şey yok yani. Gerisi sabır. Aslında en zor yani. Ama adam burada da para kazanıyor bak. Bu da Efe'nin vadesi. 60 dakika. Meşhurdur o. Ha bu. Hatta öyle dedi. Pardon ya şu. Burada sanki şu var ya. Bakayım. Aynen.
Bazen anlamadığınız zaman böyle grafiği şeye bakın. Cinali grafiğe bakın. Başka? Başka yok ya. Sen devam et ya, ben bir su içeyim ya. Ben mi Hacı abi? Burada millet soruyor da aynı şey abi ya. Anca hisse soruyorlar. Hisse boş ver abi ya, hisse ne yapacağım bak. Ben Ya hisse bakmıyorum aslında. Ben grafiğe nasıl bak çizdiğimi göstermeye çalışıyorum. ben Yalandan yere yani. kendi ekranımı paylaşayım ben. Paylaş. Bakalım. Tamam. Penceresi Matrix paylaş. Ben bir su içeyim geleyim. Geldi mi benim ekran? Geldi. Ben de bak şeye bakayım. Şimdi geldi seninki de. Tamam Hacı abi. Hiçbir kayısı. Geldi şimdi geldi. Tamam. Ben çok konuşuyorum. Hacı abi de çok çiziyor değil mi arkadaşlar? Yine bakalım bir sorulardan ne var mı? Şimdi herhalde büyük çoğunluğuna cevap verdik. Arkadaşlar indikatörlerden bahsedin demişsiniz. İndikatörlerin hangisini ne için kullanacağınız size kalmış. Ben hemen hemen hepsini kullanıyorum. Bir arkadaşımız DI artı DI eksi indikatöründen bahsediyor. Benim kullandığım bir indikatör değil bu. Ama bunu açıklaması vardır indikatörler bölümünde. Oradan bulabilirsiniz. Ben genellikle dedim ya MOST indikatörünü kullanıyorum. Sevgili Anıl Hoca'nın yazmış olduğu. Ortalamaları kullanıyorum. 50, 100, 200, 500 olarak. 200 ortalamanın önemi ayrıdır. Çünkü 200 ortalama trend değişikliklerini gösterir hisse senetlerinde. Teoriye göre her 7 ayda bir trend değişikliği yapar der Dow. Dow Jones Endeksinin kurucusu Dow'u bilirsiniz. Onun teorilerin içerisinde yer vardır. Bu 200 günde bir emtialarda fiyat hareketleri trend değişikliğine gider der. Bizde de 200 günün karşılığı 7 ay yani aşağı yukarı 200 günlük ortalamaya göre bulunur. Önemlidir. Ben çok değer veririm 200 günlük basit ortalamaya. Hem günlükte hem de 60 dakikalıkta bakarım. Örneğin şöyle söyleyeyim size. Burada bir BIST 100'ün grafiğini açtığımızda buradan mavi 200. Bakın 60 dakikalıkta BIST 100 1532 altında yavaş yavaş sıkıntı verir bize. Dikkatli olmakta fayda var. Bunu günlüğe aldığımızda sadece ortalamaya göre yorum yapıyorum. Bakın günlük ne kadar aşağıda kalmış 200 ortalama arkadaşlar. 120.500 eski rakamla 1205 yeni rakamla. Bir arkadaşımız sormuş trendi neye göre çiziyoruz? Başlangıcı nereden almalıyız diye sormuş. Size şöyle söyleyeyim. Her bir trendin bitişi yeni bir trendin başlangıcı olarak ele alınıyor. Kısa vadede baktığınızda. Örneğin bu BIST 100'ün grafiğinde şöyle bir trendimiz vardı. Burada son buldu. Şurada tekrar bir düşen trend oluşturdu. Düşeni kırdı, yeniden yukarıya çıktı. Bunun başlangıç noktasını artık çok fazla geriye gitmeden şu seviyelerden alabilirsiniz. Eskisi böyleydi. Bazen trend güncellemesi yapıyoruz. Bunu da neye göre yapıyoruz? Her bir trend değişiminden sonra trend güncellemek gerekiyor. Burada şu trend, şu kırmızı, şunu kaldıralım. Şu kırmızı şurada kırıldı. 1500 küsurlarda kırıldı. 1430'ları gördük. Tekrar döndü. Düşeni kırdı şurada. Bu düşen kırıldıktan sonra artık bu trendi şuraya alıyorsunuz. Yeni bir destek noktanız artık burası. Genellikle trendleri çizerken ben yani 1465 yeni destek noktanız. Eski kırılan trendi kaldırmıyorum yerinden arkadaşlar. Orada duruyor. Onda neden olduğunu şöyle izah edeyim size. Şöyle baz alırsak burada. Bunu siz normal grafiklerde görmüyorsunuz ama bir gün BIST 100 tekrar yukarı yönde hareket ettiğinde şu 1612 seviyesinden direnç görebileceğini hesap ederek bu eski trendi de
grafiğimin üzerinde bırakıyorum. Normal artık yükseliş trendinden benim 1465'ten geçen şu kırmızı iken daha önce kırılan 1500 seviyelerinde kırılan bu siyah trend gelecekte yukarı yönlü hareketlerde benim için bir direnç noktası teşkil ediyor. Bir arkadaşımız sormuş işte Garanti Bankası'nda dirençleri destekleri neye göre tespit ediyorsunuz? Neye göre grafik çiziyorsunuz? Benim şimdi takip ettiğim grafiği açayım size. Şöyle 60 dakikalık. Hacı abi dedi ya 60 dakikalık. Bizde böyle 60 dakika. Çok fazla geçerse bozuyor beni trade hisselerinde. Böyle bir grafik var. Bunu neye göre çiziyoruz? Bakın şimdi. Alıyorum bunu aşağıya. Yeni bir 60 dakikalık grafik açıyorum. Şöyle. Burada bariz olarak görünen bir düşen trend şurada var zaten bakın. Şöyle. Bunu bildiniz. Bilmiş olmanız lazım. Matrix'te bu işler daha kolay. İdeali sevmedim. Hacı abi çiziyor ama ne formasyonu var ne bir şey var. Hani bedava verseler benim kullanacağım bir program değil. Bir de zaten benim sistem yazılımlarım da Matrix'te olduğu için hani değiştirmek dahi düşünmem ama ideal ne bileyim çok kullananlar da memnun fakat soru gelmiş hangi şeyi kullanalım diye. Herkes kendi kullandığından memnundur arkadaşlar. Yani e, şu program bu program diyemem. Çünkü Matrix benim uzun yıllardan beri kullandığım, bütün analizlerimin içerisinde olduğu, haftalık, aylık, yıllık grafiklerin hepsinin içerisinde olduğu bir program. Ayrıca sistem yazılımı benim Matrix'te çalışıyor. Başka bir programda çalışmaz büyük ihtimalle. Veya çalışacak olsa uğraşırız tekrar yazmak için. Ona da ne vaktimiz var ama ben Matrix'i seviyorum. Matrix'i kullanıyorum. Ücreti de varmış bunun belli bir seviyede. Yani onu da karşılayarak Matrix veya ideal tarzı bir program mutlaka edinin bu işe gönül vermişseniz. Şurada hatırlıyorsunuz 9 civarı dedik ki arkadaşlar buradan bu hisse alınır. Neye göre alınır dediğimizin de açıklaması şuydu. Şunları kaldırayım şöyle. Bu düşen trendi bulduktan sonra bakın kimseye şurada garanti alıyorum demedim. Garanti Bankası aldım da demedim. İlk önce bunu alabilmem için benim ne yapması lazım? Son düşeni kırması lazım. Şu düşen kırılıp onaya geldiğinde yazdık bunu birkaç defa. 9-18 seviyelerinde hatırlarsınız. 9-30 seviyelerde hatırlarsınız. Şu düşen kırıldığında burada kimseye alın demedim, aldım demedim ama 9 üzeri 9.30'u gördü hatta geriye döndü şurada onaya. 9.17, 9.18 burada almaya başladık. Ve şu yeşil trend boyunca şunun rengini düzelteyim yeşil olarak. Bu yeşil trend boyunca da hisseyi taşıdık ta ki kırıldığı güne kadar. Şurada da kırılımı yaptı. Tweet'te vardır. O günkü değeri 9.10.02 idi. Hani neye göre trade ediyorsunuz diye soruyorsunuz ya arkadaşlar. Garanti Bankası buradan satış yemeye başladı. 10.34'ten 9.87'ye kadar mı? 8.97'ye kadar satış yemiş ise 8.97'de almadım. Çünkü bu trendin altına sarkma ihtimali var. Şu düşen siyah trendi devam etme durumu var. Ne zaman kırdı? Şu düşeni, şu siyah düşeni kırdı. Şu yeşil o zaman yoktu henüz. Düşeni kırdı. Burada yazmaya başladım. Dedim ki Garanti Bankası işte Merrill satıyor, ünlü alıyor. Takaslarda bir şeyler var. Düşen kırıldı. Takip edilebilir. Bu düşen kırıldıktan sonra şu düşenin artık benim için bir önemi kalmadı. Bunu kaldırıyorum. Buraya bir yükselen çiziyorum. Ve şu trend boyunca hisseyi taşımaya başlıyorum. Ki şurada da 9.86'larda direnç olduğunu, geçerse daha yukarıya hedef olabileceğini, hedefinin de 10.30'lar olabileceğini yazdık. Şurada da şu yükselen yeşil kırıldığında o günkü değeri dediğim gibi 10.02 tweette var. Ya Perşembe yazılmıştır ya Cuma. 10.02 altında Garan'a dikkat etmek lazım. 9.84'leri görür. Neye göre 9.84'leri görür? Şu mavinin o günkü günlük değeri o civarlardaydı aşağı yukarı. 9.80'lerde falan olması lazım.
Zamansallık etkisiyle düşen trendlerde zamansallık etkisi aşağıya doğru çalışır. Yani şu trendin her bir periyodunda şu sağa doğru gittikçe sürekli olarak düşer rakamlar. Cuma günü de en son tweet'e dedi ki eğer almak isteyen, almayı düşünen varsa 9.74'tü yanlış hatırlamıyorsam rakamı 9.70 stopla alınır. Stop neye göre koyuluyor? Neden uygulanıyor? Bunu da size kısaca izah edeyim. Şöyle bir durum var. Herkesin arkadaşlar stop rakamı farklıdır. Bunu ben eğitimlerde de anlatırım. Sık sık sorarlar. Hocam yüzde stop mu koyalım? Kademe stop mu koyalım? Ben kendim kademe stop uyguluyorum. Yüzde stop bana göre pek uygun gelmiyor. Örneğin 9.74'te Garanti Bankası'nı aldıysam şu düşen trend 9.72'den geçiyorsa bu rakamın 2-3 kademe daha altına tolere koyuyorum. Yani 9.68 olur, 9.67 olur. Bir stop rakamı belirliyorum. Kırıldıktan sonra artık o stopu izlemeye devam ediyorum. Velev ki bu 9.72 yarın çalışsa, Cuma günü aldığım Garanti Bankası stop olmasa, bunda hedefim benim 9.99'a kadar olur. Neden? Şu düşen trend, özür dilerim, şu yükselen trende kadar bir potansiyel taşır veya şuraya bir tane daha düşen çizersiniz 10.05. Yeşilin değeri 9.99. Düşen siyahın değeri 10.05. 74 aldım. 9.74. Trade etmek için aldım. Hedefim 9.99 ya da 10.05 civarı bu hisseyi elimden çıkarmak. Bana 25 kuruş yeter diyorum. Stopumu da 9.72 mavinin altına 2-3 kademe olacak şekilde koyuyorum. 25 kademe kâra 5-6 kademe zararı göze alıp pozisyonumu açıyorum. Bu kadar basit benim borsam. Trendlerim de bu kadar basit. İşlemlerim de bu kadar basit. O indikatör oradan gelmiş. Bu direnç buradan geçmiş. Hiç umurumda değil. Bu eğer Garanti Bankası şu yeşil trend boyunca tekrar bir yükselişe geçecekse güncelleyip 9.72'nin altına gelmemesi lazım. Eğer yukarı gitme niyeti varsa. 9.72'nin altına zaten gelirse şu yeşilin başlangıç olduğu 8.99 seviyelerinden başlayan yükselen trend bitmiştir. Artık hisse yeniden düşen trendde devam edecektir. O zaman ne yapıyoruz? Grafiği çizerken yeşili iptal ediyorum artık. Çünkü böyle bir yükselen trend kalmıyor. Şu siyah kalıyor. Şu maviyi artık eğer hisse 9.72'nin altına gelirse bakın anlattıklarıma dikkat edin. Şu 9.72'nin altına gelirse şu maviyi şu siyaha kadar alıyorum. Bu siyahı tutabilirsiniz de artık yeni düşen trendinizi 10.01 olarak da özür diliyorum 10 olarak da güncelleyebilirsiniz. Yeni paralellerimi artık buna göre düzenleyecek hale geliyorum. Yani şu anlama geliyor. Paralel atıyorum. Şuradan bir destek geçişini buluyorum. Bakın. Neye göre çiziyorsun derseniz minimum bir trendin başlangıcı 2 tane noktadan geçmek zorunda. Eskiden en az 3 derlerdi. 4-5-6 olursa daha güvenli derlerdi. Fakat günümüzde robotlar devreye girdi artık. Hani Merrill'e kızıyoruz ya, robot var şunu yapıyor bunu yapıyor. 2 tane destek noktasını veya direnç noktasını bulduğu anda trendi çiziyor. Orayı direnç algılayıp satışa veya orayı destek algılayıp alışa geçebiliyor. Eğer trend takip edici bir robotsa bu sebepten dolayı 2 noktadan geçmesi benim için yeterli geliyor. Robot yazılımlarda bunu kullanıyorlar. Siz de minimum 2 tane trendten geçen bir destek. Yani 9.72'nin altına gelirse Garanti Bankası 9.64. Buna paralellerle destek noktalarını çoğaltabiliyorum. Şu şekilde. Şöyle. Atarak düşeceği noktayı tespit etmeye çalışıyorum. Yalnız eğer short pozisyon açmamışsanız bu desteğe geldiğinde buradan alayım. Şu desteğe geldiğinde buradan alayım. Destek burası değil pozisyon açılmaz arkadaşlar. Desteğin çalıştığı görülmeden periyotta devam eden düşen trend kırılmadan yeni pozisyon, yükselen trend kırılmadan da pozisyon kapatma yapılmaz. Çünkü bir kısım yatırımcı alırken beklentisini bitirip, özür diliyorum, beklenti başlangıcını varsayıp alırken bir kısım yatırımcı da artık beklenti bitti benim karım bu kadar yeter diyerek satar. Ama bu seviyelerde destek bulup bulamayacağını bu trendin devamı halinde
şu geçen alım yaptığımız seviyedeki gibi bir düşenin kırılımından sonra yapıyoruz. Yani şuraya şu trendin devam ettiğini varsayarak şöyle bir düşen çiziyoruz. Bakın düşerken buradan almadım. Buradan almadım. Buradan da almadım. Ancak şu trend, şu kırmızı trend düşerken kırıldı. 9.20 üzerine attı hisse ve artık dedik ki tamam, bundan sonra bir yükseliş trendi başlayacak, dibi bulduk. Zaten düşüş ilk başladığı zaman da 1509 kırıldığında 1440'a kadar bir düşüş öngörüyorum dedim ve 1430'a kadar, yani 1000 puan yanılma payıyla, eski rakamla yeni rakamla 1 puan yanılma payıyla da tepki noktasını tespit ettik. Peki neye göre tepki noktasını tespit ettin diye sorarsanız, bakın size şöyle göstereyim. Bunun da zaten grafiği şeyde var. Twitter'da yine var. Açıp bakabilirsiniz. Bunu günlüğe alıyorum. Şöyle size kullandığım ortalamaları söylemiştim. 50, 100, 200, 500 diye bakın. Şunları iptal ederek şu sadece kırmızı olan bir grafik attım. Dedim ki o günkü değeri kaçmış bu rakamın? 1432, 1429'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü zamansallık etkisi ortalamalarda da var. Her geçen gün değerler değiştiği için. 1429 tepki noktası olmalı diye bir tweet attım. Oradan değdi 1430'a ve kalkıp tekrar endeks 5-6 günlük periyot içerisinde 1549 seviyesine kadar geldi. En son Cuma veya Perşembe günü attığım tweette de 1549 direnç seviyesi olarak yazıldı size. Onu da nereden buldun veya nereden uydurdun diye sorarsanız. Şimdi diyeceksiniz ki ya kırmızı kırılsaydı? Eğer 100 günlük ortalama kırılsaydı benim sonraki günlerde izleyeceğim, 50 günlük ortalama kırılsaydı sonraki günlerde izleyeceğim 100 günlük 1323, MAV 200 olan 200 günlük 1208 ortalamalarına bakarak da trendleri takip edebilirdim. Hiçbir trend çizmeme de gerek olmadan. Bu şekilde bir barların aşağı yönde devam ettiğini düşünerek Garanti Bankası'nda şöyle buradan almıyoruz. Buradan da almıyoruz. Buradan da. Hocam nereden alacağız? Şu düşen trend ne zaman yukarıya kırılırsa veya 9.72 altında shortumuzu açacağız. Short pozisyona geçeceğiz. Viyop'ta short yapanlar yapacak veya Garanti Bankası'nda açığa satmak isteyenler 9.72 altında açık satış yapacak. Artık 9.39, 9 veya 872 seviyelerine kadar yaklaşıp nerede düşeni kırarsa orada short veya açık satış pozisyonunu kapatacak. Bir arkadaşımız sormuş, yataylarla ilgili bir düşünceniz var mı diye. Bakın şimdi yataylarla ilgili ben ne düşünüyorum size, onu da söyleyeyim. Şöyle. Bir trend, süregelen bir trend son bulduğunda arkadaşlar mutlak suretle endeks olsun, hisse senedi olsun bir yataydan destek arama ihtiyacı duyar. Yükselen trendler çabuk kırılır, düşen trendler çabuk kırılır ama yataylarda bu süreç biraz daha uzayabilir. Ancak şöyle bir bilgi vereyim size. Düşen trend kırıldıktan sonra toparlanma veya yükselen trend kırıldıktan sonra tekrar toparlanma çok çabuk olsa da yataylar kırıldıktan sonra çok hızlı hareketler gelir. Bakın 1509 nereden geliyormuş? 60 dakikalık BIST 100 grafiğinde yatay bantlardaki görüntü bu. Trend sona erdi. Rakam 1546. Şurada bir yatay daha vardı. O da 1549. Şu anda sağda görüyorsunuzdur. Hatta onu şöyle çizeyim. Rengini de değiştirelim. Bakın. Bu yatayı geçemedik arkadaşlar. Şu formasyonu, V formasyonu deyin, çanak deyin, tamamlayamadı. 1549 civarından satış geldi. Ve dedim ki 1549'u gördük. İnşallah bir üst rakamları 1568 veya 1581'i de görmek nasip olur. Cuma günü nasip olmadı. Yarın açılışa bakacağız. Nasıl açılacağız, nasıl açılmayacağız. 1549 üzerine atarsak bu yatayla tekrar devam ederek şu arada bir 1568 olması lazım. Üzerinde de en son tarihi zirvemiz olan 1580 seviyelerini görebiliriz. Göremezsek büyük ihtimalle
Cuma günü gelen satışın devamı sanki devam edecek gibi yarın da 1509 yine gözümüzün önünde olacak arkadaşlar. Niye 1509? Neden size 1509 kırılırsa dikkat edin dediğim 27 Ocak'ta da şu grafik çok net anlatıyor. Burada bir dörtgen var. Dörtgen formasyonlarının hedefi dörtgen boyu kadar. Yani şöyle çizelim. Kalınlaştıralım şunu. Bir de paralel atalım şuna. Alıp getirelim buraya. Bakın arkadaşlar. Daha anlaşılır oldu. Şu kırmızı boyut kadar aşağıya kadar gitme potansiyeli taşır dedik. O günkü rakamda benim yazdığım rakam 1440'tı. 1430'lara kadar sarktı. Aynı gün içerisinde geri toplandığı için ben 1440 yatayımı çalışmış varsayıyorum. O aradaki 1000 puanlık fark robotların ve panik satışları etkisiyle 1430'lara kadar geldi. Sonra dönüşü yaptık. En son 1549'a kadar da ne yaptık? Pozisyonumuzu taşıdık. Cuma günü de veya Perşembe günü de Garanti Bankası'nın 10.02 altında yeterlidir. Artık 9.80'e kadar düşebilir dedik. Cuma günü 9.74 görüldü. 9.72 kırılırsa az önceki paylaştığım Garan grafiğindeki desteklerde teker teker aşağı yönde test edilmeye başlanır. Ama dediğim gibi bir kanalda hareket eden hisse düşerken alınmaz. Düşerken hisse ortalanmaz. Bakın bunu not olarak bir kenara yazın. Eğer hissenin hikayesini bilmiyorsanız, eğer hisse senedinde bir beklentiniz yoksa, o hisseyle ilgili bir duyumunuz vesaireniz yoksa 10 liradan aldığınız hisseyi 9'a, 8'e, 5'e, 6'ya düştü diye sakın ola ki ortalamayın. Hisse senetleri düşerken ortalanmaz arkadaşlar. Benim kendi uygulamamdan bahsedeyim size. Bir hisse senedi düşüyorsa ben stop olur çıkarım. Tekrar düşeni kırdığında yeniden o hissede pozisyonumu açarım. Ama 10 liradan aldım, 9.70'e düştü örneğin. Ya 9.70'te destek var ortalayayım. 8'e düştü ortalayayım. Olmaz. Çünkü niye? Bir trendin nerede son bulabileceğini iki kişi bilir sadece. Bir, hissenin patronu. İki, hissenin SPA'yi. Siz bunlardan bir tanesi değilseniz ortalayarak maliyet düşüremezsiniz. Hikayesini bilmediğiniz hissede. Eğer düşürürseniz 5 liraya aldığınız hisse 1 liraya kadar düşer. Siz almaya devam edecek KKD'niz kalmaz çünkü paranız biter. Bu kadar açık ve net. Trend çizimleri, yatayların kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. 8'den bu yana konuşuyoruz. 2 saat 15 dakika olmuş. Hacı abi buralardaysa ben artık ona bırakacağım. Yoruldum çünkü sesim yoruldu. İnşallah başka bir gece, başka bir zaman, başka bir vakit daha yine trendler üzerinde veya indikatörler üzerinde sizlerin sorduğu sorulara cevap vererek devam ederiz. Birçok soruya yanılmıyorsam cevap verdim. Sizden gelen sorular işte hisse seçiminde nelere dikkat etmeliyiz, sığ hisse nasıldır, ne değildir gibi. Bir gün biz oluruz olmayız Twitter'da veya işte borsada endeksler dip yaptığında, herkeste korku ve panik hakim olduğunda size naçizane tavsiyem kırmızı olup ortalığı kan gölüne çevirdiklerinde herkes korkuyla satarken siz ufak ufak iyi hisselerden alın arkadaşlar. Mesela bahsettiğimiz otokardı, Türk Traktör'dü, efendime söyleyeyim BİMAŞ'tı. Bu tarz hisseler size düzenli getiri sağlayabilecek, temettüsü olan, kar payı paylaşan, bedelsizi olan, muhtemel bedelsiz potansiyeli taşıyan otokar gibi. İşte geçmişte kartonda yaşadık bunu. Efendime söyleyeyim Egean düzenli olarak her sene temettü veriyor ve hissenin istikrarlı bir iş alanı var ve sürekli kazançlı, karlı, kar ettikleri gibi yatırımcılarıyla paylaşan şirketler. Sakın ola ki bu YouTube videosunu izledikten sonra yarın gideyim otokar alayım, yarın gideyim Egean alayım demeyin. Bunlar bana göre otokarı bir kenara ayırırsak zaten fiyatlandılar yeterince. Yeniden yukarıya hareket yapmalar için işte bir bedelsizli bedelli hikayeleri lazım. Olurdu olmazdı bilmiyorum ama bir gün herkes satarken, herkes borsadan kaçarken, özellikle Twitter'ı takip edin, herkes borsaya lanet okurken, bir destek bulunmuşken, dolar bazlı grafik işte 12-13 seviyelerinde, herkes artık bu borsadan bir şey olmaz dediği anda iyi hisselerden, temettüsünü paylaşan, karlılığı devamlı, BIST'in güzide hisselerinden ufak ufak alın. %30-40 pozisyon açın, atın bir kenara.
Destekler kırılır arkadaşlar. Dirençler kırılır. Bunlar zaten kırılmak içindir. Yani bir yerde kar yeter deyip satanlar varken yeni alıcılar da gelir o tahtaya. Yeni beklentiyle. Destek kırılsa da %30 pozisyonla iyi hisseleri bir miktar taşıyın. Düşerse bunları ortalamaya gayret gösterin. Endeks gelmiş 150 bine, almışsın hisseyi 50'den, 40'a düşmüş ortalıyorsun, 30'a düşmüş ortalıyorsun, 20 lira düşmüş hala ortalayacağım diye düşünüyorsun. Parayı bitirsin. O iyi ise eğer endeks dibe geldiğinde düşüyorsa işte o zaman al, %30, %40 pozisyon al ve bekle, izle. Eğer stop oluyorsan ol, endeks tahmin ettiğin yerden yukarılara doğru dönüyorsa her direnç geçildikçe de o hisseyi arttır. Pozisyonunu %60, %70'e getir ve bekle. İnanın bana birkaç yıl içerisinde 100 bin lira portföyle o paranızı 1 milyon lira yapmanız işten dahi değil. Ama genellikle gördüğümüz şu, uygulamada iyi hisse seçimi yerine iyi üstad seçimi yapılıyor. Kim tavan söylüyor, kim ne yapıyor? Bakın arkadaşlar, borsa yükselirken hepimiz üstadız. Siz de. Yarın endeks 1000 puan yukarıya gitsin. Ne alırsanız %2-3 kazanırsınız. İş borsa döndüğünde kim olacak ortada, kim kalacak, kimler ne yapacak? Benden size tavsiye, klasik bir laftır. Herkes söyler bunu. Pazarda domates alırken gösterdiğimiz özeni maalesef hisse senetlerini alırken göstermiyoruz. Bu doğru. Kimden ne duyduysak atlıyoruz. İşte Ahmet söyledi alıyoruz, Mehmet söyledi alıyoruz. Bir gün geliyor, bütün sermayeyi kediye yükleyip yanıyoruz. İnanın BIST 100 bırakın, BIST genel endeksinin içerisinde toplasanız iyi, düzgün, hakikaten yatırım yapılabilir hisse senedi sayısı benim kanaatim 50'yi geçmez. Benim kanaatim 50'yi geçmez. Çünkü birçoğunun amacı yatırımcıdan olabildiğince para toplayabilmek, kendini finanse edebilmek. Yatırımcı bazılarının umurundaymış gibi görünse de bizim borsamızda, piyasamızda her koyun kendi bacağından asılıyor. Yarın zarar etmeye başlarsanız, işler tersine dönerse emin olun size tavsiye verenlerin hiçbiri o zararınızı umursamayacaktır. Para da sizin, kazanç da sizin, kar da sizin, zarar da sizin. Bu sebeple seçimlerinizi buna göre yapın. Almışsınızdır tesadüfi bir hisse 50 liradan 100 liraya gitmiştir. Çok büyük para kazanmışsınızdır. Borsada kazançların da kayıtlarında sınırı yok arkadaşlar. Nasıl sınır yok? 2013 yılında 70 liraya Egean alan bugün 1600 lirayı gördüğü gibi daha 8, 9 veya 10 ay önce borsa kutundan çıkarılan Egeli grubunu hatırlarsınız. 90 kuruştan 10 liraya gitti. 1000 lira koyan 10 bin lira kazandı ama kazandığını sandı. Çünkü niye? Bir gün geldi SPK dedi ki seni borsa kutundan attım. Al sana bir kaya, nerene dayarsan daya. Atasözü gibidir bu. Şimdi gidin dilediğiniz yere, kime dert yanarsanız yanın, bu işin içinden çıkamazsınız. Çünkü borsa kutundan çıktığında şirketin insafına kaldınız. SPK denetleminden çıktınız. Adam yarın ben bu tahtayı yeniden açıyorum dese almazlar. Alsalar belki 10 liradan 1 liraya düşer veya 10 liradan 100 liraya çıkar. Tamamen kumar gibi bir iş olur bu iş. Onun için yatırım yapacağınız hisseleri lütfen ince eleyip sık dokuyun. Geçmişte benim portföyümün bir köşesinde de bu tarz hisse vardır. Hisse alınmıştır 1 liradan 3 liraya gitmiştir. 3 lirada bir sabah uyanmışızdır. Portföyümüz 3 kat büyümüş ama görüntüde büyümüştür. Patron ben artık iflas ettim diye tahtayı kapatmıştır. Biz hisseyi borsa kotundan atmıştır. Biz de hisseyle 5-6 yıldır akraba olmuşuzdur gibi. Çünkü geriye dönüp bakın son borsaya işte bir yıl içinde giren arkadaşlar bunları pek hatırlamazlar. Bir tek Egeli örneği var borsa kutundan çıkarılan ama geçmişte iflas ettiğinden dolayı borsa kutundan çıkarılan Mango Gıda, Şeker Piliç gibi hisse senetleri vardır. Bu sebeple borsaya yatırım yaptığınızda o şirketin ortağı olduğunuzu, o şirket kapanırsa, iflas ederse sizin de paranızın gideceğini, o şirket büyürse, kar ederse, temettü verirse sizin de paranızı büyüyeceğini hesap ederek iş ve işlemlerinizi yapın. Benden bu kadar. Cümleten hayırlı akşamlar. 22.56 şu anda Matrix'imin saati. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.
Hacı abi burada mısın? Ha buradayım ağzına sağlık. Ben çıkıyorum. Hacı Ben de abi- çıkacağım. Ben burayı kapatacak kahveci miyim lan? Ben de çıkacağım. İsim vereceğim. Sen en son mekanı kapat. Dükkan sahibi Ha ya sensin. ayıp olmasın. Yüzden kaçtı değil mi? Hadi hayırlı akşamlar abi. Tüyo Allah'a falan emanet. vermedin değil mi ben yokken falan? Yok garanti çizdim. Benim işim garanti abi zaten. Garanti. Banka almıyorum ben. Banka soyamam. TÜYO'yu ben sana yarın veririm Hacı abi. Görüşürüz hadi Allah'a emanet. Ama tüyoya biraz da para da ver. Parası tüyo bir işe yaramıyor. Para da lazım onun için. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Tüyo var da para yok. Sıkıntı orada. Tamam hadi Allah'a emanet. Hadi eyvallah. Hadi kapatıyorum gidin herkes. Konuşan biri benim. Biri zaten 2 kişi var. Savaşa gireceğiz kardeşim biter ya. Benim portföy dolu. Elim dolu. Param yok. Hissem de var. Ne yapayım daha? Sizden tüyo da gelmiyor. Tüyo varsa o tüyo yok. Ben sporcusu almıyorum. İstiyorsan size YouTube'dan tük açayım abi. Efekan dedi Garan. Tokatlıyım. Yok Tokatlıyım Tokatlı. Deniz görmeyen Karadeniz'de. Ya gece gece gelme Taco. Gündüz suyu mu çıktı? Herkesin ayağına sağlık arkadaşlar. Tiyolara ayrı konuşuruz. Şimdi burada herkese söylemeyelim. O konuşan hoca Efekan'dı işte. Bana mı diyorsunuz? Nasıl süt diye. Ne yapacağım ya burada? Kırmızı halı mı sereceğiz? Yayın silinmeyecek ya. Yayın izleyin sıkıntı yok. Ne demek arkadaşlar? Hakkı helal. Konya'ya küstüm ya. Yapacak bir şey yok. 200 liradan verdik. 1500 lira oldu. Nasıl küsmeyeyim ben ona? Zalim. Beyler paranıza sahip çıkın. O para lazım olacak. Yok yayını silmeyeceğim. Ya şey yok zaten. Yayında sıkıntılı bir şey yok herhalde bildiğim kadarıyla. İzleyin faydalanın işte kardeşim. Millet parayla veriyor. Daha ne istiyorsunuz yani? Bir de üstüne mal kilitliyorlar. Tüyo var ya. Tüyoda sıkıntı yok. Para yok. Tüyo almaya. Esas sıkıntı orada. Para lazım. Hacıyım hacı. Allah kabul ederse hacıyız. Yok ben bir şey beklemiyorum. Ben full maldayım ya. Ne düşüş bekleyeyim? Düşse bile ben düşüşe bakmıyorum ki. Benim aldığım kağıtlar şeyli kağıtlar, beklentili kağıtlar. İlla ki gidecek yerine yani. Aldığın kağıt da kadar. Endeksten bağlı şeyim var. Nasıl derler? Beklentisim var, haberim var, ihalesim var, tüyosun var. Yani operasyon mu? Aldığınız şeye göre değişir o iş ya. Yani hisse göre değişir. Mesela benim aldığım kağıtlar endeks düşüyor, benim kağıtlar yukarı gidiyor. Endeks yukarı gidiyor, benim kağıtlar duruyor. Belli olmuyor ki yani. Dersiz mecbur gelecek Konya ama ne zaman gelecek o? Bizde olmaz ki. Ta olsa da tıklamıyorum ben küstüm. 200'den almadık 1500'den gelse olacak bedelsiz bana. İşe yaramaz. Sadece tahta biraz daha hareket eden en azından. Sığ olmaz bedelsiz gelirse olur işte. Gülo'yu aldım ne oluyor? Global'e niye aldınız? Ben hacca gittim zaten ya. İkinciye gideceğim inşallah. Hanım götüreceğim. Bendekileri söylemem. Kusura bakmayın. O kadar değil yani. Bak Taco burada. Taco'ya bile söylemiyorum. Eldekileri. Tur GG gelsin. Tur GG. Allah duydum yalan söylemiyorum ama unuttum. Tur GG şu şey değil mi ya? Tur GG bir saniye şu ekranı paylaşayım da ben size. Bakayım ona.
Tur GG aklımda kaldı benim de. Ne gidiyor ya? Ne oldu? 40 lirayken mi demişlerdi? Kaç para? Oo. Tarih kaç? 20. Yok şuradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam şurada olması lazım ya. Şurada ben duymuştum. 40 küsür lira falan herhalde tur GG hatırlıyorum. Evet evet aynen oradaymış. Doğru. Ben şurada duydum. 40 lirayken duydum. Ama ne dediğimi de unuttum yani. Bu saatten sonra belki 100 lira olur. Belki 2000 200 bin lira olur bilemem ama yani Türkiye şunun altına gelirse sıkıntı olur. Benim gördüğüm yani 182 falan gözüküyor şu anda günlük. Türkiye'ye. Yok şey biliyorum diye şeyi unuttum. Hikayesini unuttum ama ben 40 lirayken falan duymuştum onu Türkiye'yi. Duyduğum zaman unutmuşum yani ama işte siz deyince baktım 180 lira olmuş ya. Hay anasını. Allah hikayesi olan bir şey Hacı ne Tobos lan. Biraz bakayım. Lan burada buz gibi bir tane düşen trendi var. Bizim analiz beyin kağıdı bu. Mavi kırası sıkıntı. Esas şey 426'da sıkıntı olur kağıdı. Üstünde uzar gider herhalde. Petkim güzel kağıt ya. Güzel de niye gitmiyor öyle? Petkim epeydir ben bakmadım. Epeydir kağıt bakmıyorum daha doğrusu ya. Ver ben artık kağıt bakmıyorum. Ay ay Petkim. Yani eğer ki burası bir dörtgense, burası bir onay gibi bir şeyse buralarda 7-8'e gözüküyor yani Petkim'de. Benim gördüğüm. Ha bu da düşen trend daha işte. Şöyle düşen trend. Aslında şu yani. Sıkıntıları burası. Şuraya geçmesi lazım. Bu seviyeyi. Şunu geçmesi lazım şu kırmızı pembeyi. Onu geçer zaten. Ne yapar? Çok şey fark etmiyor yani. Tat baktık ya. Tat neydi? Tat gıda mı? Ha pardon Tukaş baktık ya. Bak bu tüyodur ha tat diyorsa. Şaka diyorum ya. Gördün mü Tacu? Tat gıda. Gün 60 dakikalık ha bu. Günlük değil. Ya çok şey fark etmiyor. Ne fark ediyor? Şey, maaş fark ediyor ama dur.
Ben şöyle bakmam lazım. Katkı daha güzel. Ama 12.80 geçmesi lazım. Şuradaki harekete benziyor biraz. Böyle bir hareket varsa aşağıda bakabiliyoruz yani. Şuraya biraz benziyor şuraya. Görüntüsü. Geliyor. Bu aklımda diye bu global. Benim grafiklerim hep şeyde kayıtlı. Üründe kayıtlı. Yani en mantıklı şuraya tane bakabilirsek. Şöyle yeni zirvedesek. Yani şöyle aşağı doğru gelirse ikili tepe yapar. Burayı kırması lazım. Kaç burası? Bugün itibariyle 6.80 falan civarında. 6.80 kıramazsa Jortingen. Yani çok sağlıklı bir trend yok ki burada. Buraya ancak belki ortalaman falan izleriz. Hoşlaşmadım bir şey. Ha deva ya. Birisi bak kaç sefer deva dedi ya. Ayıp olacak vallahi. Birkaç kere dedi devayı ya. Şuraya bak. Bu kağıda 30 lirayken bakıyorduk. Ne 30? 4 lirayken. 4. Bu kağıda biz ilk baktığımızda 4 liraydı. Hatırlıyorum ben bu kağıdı. 4 lirayken yüzüne bakmıyorduk bize. Şurası işte. Niye bakayım daha bakacak hal kalmış ki. 4 liradan 30'a gitti kağıt. Daha gider mi? Belki 100 lira olur ne bileyim yani onu siz biliyorsunuz. Ya bunu artık şey yapmak lazım. Artık. Dikkat etmek lazım bir tane. ...23-21 haftalıkta. Günlükte 28 lira şey stop seviyesi gözüküyor. Üçgen kanal da üçgen diyor bana. GLBM'de bu ne? Global Menkul miydi? GLBM'de. Kaç dakika varmış şeye bakalım. Bundan sonra dedim, sanırım 5 dakika kalmış. 5 dakika kalmış olsun da. GLBM'de. Ya böyle bir grafiklerde takip hakikaten zor ya. Bunlara ancak ortalama falan bakmak lazım yani. Çok zorlasak böyle bir şey olur ama ne kadar zorlayacağız? Yine zorlayalım evet hiç olmuyor. Şu yani gözüken. Şuradan da bir yalandan bir trend çizesen düşen trend diye ama
Bu mu daha mantıklı? Şu mu daha mantıklı? Bence bu daha mantıklı. Şuradan. Bu. Devam edelim. 12.50'ye gidemezse tekrar ya aşağı gelir ya yataya var. Ya şunu yapar. Şuraya. Ya böyle yapacak ikisinden biri. Dokta. Dokta ne diyor? Aa, o da var değil mi? Dokta. Ne yazmıyor burada? Ne iş yapıyor ki bu ya? Demiş. Valla doktoracıdan grafiğe bakma lüzumu yok. Doktora bak yeter zaten bence yani. Grafiğine bakayım ben yani. Kademeler daha iyi grafiğinden. Dohol. Dohol en son ne zaman bakmıştım ya? Dohol. Daha bakacak bir şey yok. 88 alında stop olur. Haftalıkta. 2 uzun var, son var, kısa kalmış. Böyle ne var ya? Ya bunda hatta logaritma çizimi o kadar. Deli oluyorum ya şu logaritmiyle. Ama düşen trend. Bu da yükselen trend. Bu paralel. Bu da kanal. %96 stop olur. Kozal bakmadım. Kozal. Kozal geçen bakmıştım ya aklıma gelmişti. İşte bunlar grafikler burada değil. Kozal böyle. Ya şöyle yapar. Ya şöyle yapar. Ya da böyle yapar. Belli zaten 3 tane yol var. Orada birisini yazmış diyor. Ha, mavi. Abi.
63 lira civarı direnç, 30 lira destek. Dörtgen bu arasında gidip geliyor. Bunu kırarsa yukarı, bu 63'ü kırarsa formasyon hedefi veya formasyon, atmasyon hedefi, atını sayarsanız sayın. 140 lira. Bir gün olur mu? Neden olmasın? Çoğu oldu. O gün mü? Onu da ben bilmem yani. Petrol. Ya bak adam ne diyor? En azından petrol diyor, bir haftalık diyor işte. Bana bunlarla girin yani. Ay senin ben mouse gibi mi diyeyim? Yani bunun üstünde kalırsa atmasyon hedefi, hani diyor ya, hedef. Ben de sallamasyon diyeyim yani. Olur tutarsa yarın bir gün derim ki bak ben de dedim tut derim yani. Tutar mı bilmem. Sallıyoruz zaten şu anda. Bunu soran bilmesi lazım. Giderini giderini. Ha şu. Beton. Hedefte grafik yok ya abi ya. Hedefin grafiğini çizemezsin ki. Ya, atayım ben size göstereyim ya. Hedefte grafik yok. Bunu ne yapayım ben yani? S4 gibi çıkmış şu kadar salım. Al. Ha sana hedef işte. Tek çizgi. Aynı füze rampası gibi namus. Allah'ına satan hayırlı olsun. Çanak, çömlek. Ne derseniz artık. Atmosfer hedefi 680. Zaten bir şey kalmamış. Yarısı gelmiş. Yok füze rampası Kobra değil ya. Birisi Fizip demiş. Ona bakalım da. Ondan sonra Jans bakalım. FM İzip. 15 liraydı bu kağıt. Kaç olmuş şimdi? Oo, bu ne ya? 180 lira. 15 liraya bakıyorduk buna ya. Şurada mıydı? Şurada evet 15 liraydı. Bu nasıl bir şey ya? Tabii. 14, 24. Bunda da var füze rampası. La havle ya. Fizip böyle. Ya şunu yapar şöyle. Biraz daha gidilir. 280, 200'e az der. Belki 300'e gider. Belli olmaz yani. Yani şu anda sıkıntı yok. Günlüğü nasıl bunun? Günlüğünde mesela ben elimde olsa 180 atar stop olurum. Alacak da olsam bunu kırmadan almam. Karsan, Aselsan, Egean. Karsan.
Ömür Köprüsü Karsan. Bir de mepet demiş değil mi? Şurayı bekleyen artık burayı yemesi lazım yani. Nasibi varsa da her şey nasip. Ama şurada alırsa, şurada alırsa beklemez. Burada verir. Adana burada alır götürür tabii. Burada bir mepet vardı. Onu da aklımdayken. Şöyle bir bakayım. Atmasyon hesabı. Şey bizim yok. Mepet 3.30'u geçmesi lazım. 3.30'u geçmeden gözüm boş gözükmez. Aselsan. Aselsan. Yani eski 40 liradan böldükten sonra dirençten dönmüş. Ya burayı kırarsın kardeşim. Şöyle bir formasyon yaparsın. Yani eskinin 80 lirası. Ya da desteklere çekilirsin. Şurası. Yani ben olsam şurayı beklerim. Uzun vade alacaksam eğer. Ama trade ediyorsan o zaman iş değişir. Trade'de iş başka. Trade'de şuna bakalım. Açıldı da kırmış. Eyvallah mübarekler. Mepet'e baktım, Mepet baktım. Kayıttan görürsünüz. BSK'de mal akıyorsun. Bu kadar aldık, bekledik ondan sonra gitti. Hep küstüm bunlardan. Şuraya bak. Yani benim yol yaptığım bu ya. Ne hayallerimiz vardı bunlarla. Şuraya bak. Çiçek gibi trendi vardı. Çiçek çiçek. Sen bekle ondan sonra ben yemedim. Sen ye. Nasip yapacak bir şey yok. BSK böyle. Yani teknik artık nereye kadar teknik. Çok zor. Sen buradan bir 60'a bakıp tane çıkartırsın. Zorlama olur yani. Jansa bakmadınız ya. Dans da gitti herhalde. 100 küsür falan gitti herhalde ya. Ha, ne? Bu ne ya? 500 olmuş. Lan 40 liraydı bu kağıt ya. Şuradan mıydı? Yok burada. Burada mıydı? Şurası mıydı? Şansa neyine bakayım abi? Bakacak bir şey yok ki. Amerika'daki o yıkılan kulelere benziyor yani. Neydi onun ismi ya? İkiz kuleler mi? 300 kuleler mi? Ha, belli mi olur? Bakarsın 1000 lira olur. O da ayrı mesele yani. Olmaz demek lazım. Of. Yani aşağı kırmasa yan eder yukarı gider. Başka yön yok çünkü yani. Cant. KLG demişti sanki o da bir söyle gördüm. GLGY o. Buna küs müyüm? Buna küs değilim.
Evet, 2.80 üstü ivme gelir sanki kağıda. 2.80 geçemese de şöyle bir trendi var. İnceden. İlk defa gelebileceği yerler yani. Kaç para? 2.60 falan. Hadi yeter ya. Hadi savaşa gideceğim ben. Jansa şimdi baktım ya. İkiz kulelere benziyor. Ha, Egen değil mi? Egen ne bakayım abi, Egen 1.000 lira mı oldu? 2.000 lira mı? Kaç para oldu ya? Biz 40 liradan almadık onu, 40 liradan. 1.700 lira olmuş. Bir de bölündü mü acaba, bir şey oldu mu? Ya bunlar logaritmik bak gazım da bundan bakılmayacak bu. İdealin logaritminde sıkıntı var. Bana göre en azından yani. Çizmek çok zor bunlar. Sapıtıyor. Veya biz bir de beceremiyoruz. Bilmiyorum, bir şey var yoksa aslında ayrı bakmak lazım buna. Evet, 2009'dan başlayan bir trendi var, şu işte. Şu işte. Yani. Hala gidiyor abi. Enteresan yani. Ya hadi hadi, sabah içeceğim sabah. Ben sizin gibi borsacı değilim. Ben işçiyim. Marabayız. Ortamı şey olsun bize, yoksa muhabbet işi. Sevgiye bakacak bir şey yok. Allah'ım, bir şey anlamadım ya. Menderes'in grafiğine benziyor bu grafiğe. Çok zor. Sen şunun altına stop olursun ya. Ben vallahi. Migros, AKSG'ye sanki. Migros. Migros 35 lira altında stop olur. Bu vadeye göre tabii. Ama sanki dörtten onu alıyor gibi de bir görüntü var. Dörtten onu alıyorsa Zortmasyon, Fordmasyon ise hedefine göre de 100 lira gözüküyor. Gider mi? Bilmem. Giderse ben bildiğim olur. Bak, ona göre haberiniz olsun. Gitmezse ben suçum değil. AKSG'ye miydi? Neydi ya? AKSG. Ya. Gayrimenkul müydü? Akis gayrimenkul müydü? Ya, bu kağıdın burada kalması lazım. 3.50 neyse bu 3.50 bir sıkıntısı var sanki bunun. Ama trend şu. Buradan da bir inceleme. Şunu kırması lazım. Kaç parası? Bugün için 3.80. Rakam değişti. Rakamlar aldanma yani. Şu trendi kırılması lazım. 3.70 falan. Kırmazsa, aynı hareketin devamı yaparsa aşağı doğru gelir. Kırarsa yukarı gelir. Yön belli zaten. 3 tane yön var. Aşağı yukarı ya sana. Kim diyor? Benim için mi? Lan nesi be, ben salantacıyım ya. Benim param bile yok. Ben garibanım. Bende akıl da yok, para da yok. Ne işim var bu saatte yatmak varken bunlarla uğraşıyorum. Mal da kitlemiz kimseyi yani, düşün yani. Flap, flap, flap. Flap 6.26 son desteği. Muhtemelen Cinali grafiğinden de şurada bir şey gözükür.
9 ya da son direnci. 9 lira geçerse hedef 22-23 lira. Gider mi bilmem. Yani ince işlerden anlamam o kadar. Sadece gördüğümü söylüyorum. Çanak, çömlek, börtü, böcek. Şurada bir şey var ama. Şurada da bir şey var. Yani kademeli gidiyorsa şu olabilir belki. Şurayı kırarsa kıramazsa buraya gelir. Zaten belli yani. Çay sinirmek lazım. Inveo, evet, Inveo herkes söylüyor. Inveo herkes söylediği için de Inveo da bilmiyorum. Ne olacak hakikaten ben de merak ediyorum yani. Şuraya bak. Zalimce gidiyor yani. Pardon, hunharca. Zaten yanlış söyledim. Hunharca gidiyor. Bir de tahrik oluyor böyle. Bir de patlar ama kim patlar bilmiyorum. Benim gördüğüm bu. Ne iş yapar onu da bilmiyorum ya. Şurada alınırmış Inveo. 30 liradan alınırmış. 25 lira neresi? Şurası değil mi? Evet. Burada duyduk almadık. Eşeği getirdik. Kahve canın çektiği. Yok la ben kahve sevmiyorum ya. Ben menengiç seviyorum. Kahve sevmem. Para var bizde de bilgi yok. Ya sen en güzel tüyoyu vereyim paran sahip çık. Borsadan uzak dur. Bundan bir tüy olmaz. En güzel para alın teri. Desa'da da harca gidiyor. Niye gidiyor bilmiyorum yani. Bunu soruyorsanız gidiyor yani. Henüz sorun yok ama ya. Göstergeden uzak duruyor hala. Gösterge bulmaya çalışmış. Yani al, 7 lira alalım 12 lira. Şu anda sorun yok. Şuradan belki bir tren çizilebilir. Bir yalandan. Buraya kırarsa bir yeni şey açar adam. Böyle kanal açar diye düşünüyorum. Kıramazsa aşağı gelir zaten yer çekimi. Ha duydum kripto para davası var da. Ya ne bileyim abi bilmiyorum. Bana biraz şey geliyor. Ben gerçek paraya sahip çıkamıyorum. Kripto nasıl sahip çıkacağım? Halkbank. Halkbank'ına bakarsan bak. Onun hikayesi başka. Halkbank'ı görüyor musunuz? Nereden alsan düşmüş. Bunun harca düşmüş. Son gördüğüm şurası düşen trend. Hatta düşen kanal. Şimdi yaparsın. Hala düşüyor. Esas kanal şu muydu bunda? Ben bunu çizmiştim unuttum. Bir şey kalmamış. Arz fiyatına 2.60 gidiyor.
Yani şurada yani şu 4.40'ın altına gelmezse böyle gider yavaş yavaş. Alttan gelse zaten gelecek yer 2.60. İşte onu ben internete baktım, tweet attım İSKE'yi. Tweet'te var İSKE'yi. Grafiği var yani. 2.5'a vermezler bence ya. Ben yani Halkbank 2.5'a verirler mi? Yani şuraya göre pek verecek gibi görmüyorlar yani. Bunda bir son bu bir de aylık grafik yani. 2019'dan beri bunun altına vermemişler hiç. Belli olmaz da yani şu şartlarda vermiyor gibi gözüküyor. Yok ben bakmıyorum. Sorular yoksa ben zaman banka almıyorum. ...6.80 direnç Akbank'ta. Sasa. Ah Sasa. 2 liradan 1.90'dan almadık. Kat kaç lira oldu? 20 lira oldu. Aşağı yukarı 15 kat. Buna bakacak bir şey yok. Gidiyor işte. Bunun harca gidiyorlar. Demek ki ederi olduğu zaman malın gidiyor. Gerçi olmayana da gidiyor da. Günlükte 24.70. 25-26 lira stop var. 60 dakikada. Tren stopu da 26.80. Hatta da biraz daha altta olur bakayım. 26.40 pardon. Sese baktım işte. Şu an sese baktım. 26.40 stop olur. 60 dakika grafikte. Şekerbank. Şekerbank. Ne oldu buna? Ben buna bakıyordum bir ara ya. Ondan incitmişler. ...1.90 geçmeli bu kağıt. 1.90 geçerse sanırım 4 lira olur. Ya 3 lira mı? 3 lira mı? Kaç para onun şeyi? 3.20 falan gözüküyor. Çok stop olmuş gibi gördüm ben. Tutsak falan değilse tekrar o şu kanala girerse 1.90'a gider. Çünkü şunun altına vermemiş şunun altına. Burası stop rakamı. Kaç burası? 36 falan. 35. Karan falan baktılar. Onlar videonun başında var. Görürsünüz onu. Ben BIST bakmıyorum ya. BIST'ten anlamam ben. Benim aldığım kağıda BIST alakası yok ki. Ne yapayım BIST'i? BIST'e bakayım da BIST'te bir şey yok yani. Benlik bir şey yok. Benim bilgisayarda bunda şey eksik ya. Veri eksik. Çıkmıyor buna. Çıkmıyor. Veri eksik.
Ben bir site bakamam. Sağ ol. O 25 dörtgen tepesi aynı zamanda desteği olmuş. 10-20 altına gelmezse ona dediğimiz yere benziyor. Onay olur mu? Şuraya geçerse 11.90 geçerse devam ederse onaydır. Aslında şurası da pardon şurası yanlış oraya görmedim ben. Şu anda onay almış. 10.46 gelmezse stop olur. Olmaz. Dörtgen desteğinden dönmüş. Onay almış. Trend vermiş. 11.70 üssü olası dörtgen hedefine doğru ileri gider götüren varsa gider. Ama endeks kağıtları tabii ya. Görüntü bu. Bunda kaydedin de olur. Yarın gün giderse ben bildiğimdir. Şu anda bunda sıkıntı yok. Benim gördüğüm en azından ya. Hadi yeter yatacağım ya. Saat 11 oldu ya. Kozal. Kozal'a bakmadık mı ya? Kozal'a baktık ya. Aynen uykum geldi. Yorgunum ya. Ben çalıştım bugün hafta sonu ya. Kozal'ın güncel benim gördüğüm trendi bu. Aylık trendi bu. Yükselen kanal. Çiçek. Gidiyor işte yani. Sabrederseniz gidiyor. Sıkıntı yok şu anda. Ama ben stop olacağım dersen o zaman buna 60 dakika bakacaksın. Hadi yeter ya. Hayır gidin ki ben de şey yapayım kapatayım ya. Yani ayıp olmasın diyeyim ben de. Ben müzik çalmadan böyle bakamıyorum ya. Ben bir yerden müzik açmam lazım. Ha hızlı Ereğli. Mis gibi tren işte. Tıraştan dönmüş. Hadi. Hadi gidin. Lan gidin niye atıyorsun hadi. Helal olsun. Daha işim var ya. Hadi cümleden hayırlı geceler arkadaşlar. Vallahi yorgunum ya. İşten geldim. Sonra benden tweetten sonra bakarım onlara yarın akşam. Sonuçta zaten konuştuğumu anlamıyorsunuz. Grafiğe bakacaksınız. Çok önemli değil yani.
Taco'dur. Kendine iyi bak Taco'cum. İzmir'e selam söyle. Soranlara. Hadi kapatıyorum. Hayırlı geceler. Yavaş mı konuşuyorsun? Lan ben bile konuşma anlamıyorum ya. Ne yavaşı? Hadi hayırlı geceler gençler. Allah'a emanet. Yatın da uykunuzu alın, sabah endeks açılacak. Ne endeksi ya? Piyasa açılıyor, piyasa. Uykusuz kalmayın piyasaya. Ben bloklamadım herhalde seni, değil mi? Nasıl bulunmuyorum? Ben oradayım ya. Twitter'dayım ben. Hadi cümleten hayırlı geceler gençler. Allah'a emanet. Bak kuşların uykusu geldi, kuşların. Değil mi kız? Çıkar ne çıkmasın ya? Ulan benim gibi. Beni kim ne yapacak? Ya burada işte. Birazdan mı çıkar? Adım mı silmişler yoksa? Var zalimler. Ben seni niye ekleyeyim? Nasıl ben ekleyeceğim? Enable disable. Enable aktif disable pasif miydi? Hadi kapatıyorum.